Bu gece size bir imparatorun son gecesini ve 40 yıllık yalnızlığının hikayesini anlatacağım. 1294'ün o soğuk Şubat gecesinde Dadu Sarayı'nın karanlık odasında yatan yaşlı bir adam son nefesini vermeye hazırlanıyordu. Etrafında yüzlerce hizmetkar, sayısız muhafız ve danışman. Ama Kubilay Han yapayalnız hissediyordu. Oğlu 9, karısı 8 yıl önce ölmüştü. Japonya'da 100.000 askeri denizin dibinde yatıyordu. Ve o şişmanlıktan nefes alamıyordu. Son sözleri sadece bir fısıltıydı. Dedem Cengiz Han beni görebiliyor mu? Ama bu sonu anlamak için başa dönmeliyiz. 1264 yılına, Shangdu şehrinin kapılarına. İki kardeşin 4 yıldır birbirini öldürmeye çalıştığı o güne. Çünkü asıl soru şu: bir adam nasıl dünyayı fethedip de iki dünya arasında yalnız ölür? Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Tabii sadece gerçekten keyif alıyorsanız. Bildirimleri açmak için zil işaretine basmayı da ihmal etmeyin. Yorumlarda nerelisiniz ve saatin kaç olduğunu yazın. Dünyanın neresinden takip ettiğinizi öğrenmek her zaman heyecan verici. Şimdi ışıkları kısın, rahat bir pozisyon alın ve bu gece beraber Kubilay Han'ın iki dünya arasında kaybolmuş, zaferden yalnızlığa düşmüş ruhunun hikayesine dalalım. 1215 yılının sonbaharında Moğol bozkırlarının sonsuz düzlüklerinde bir çocuk dünyaya geldi. Rüzgarın çadırların keçe duvarlarını hırpaladığı o gece, kimse bu bebeğin bir gün Çin'in tahtına oturacağını tahmin edemezdi. Tuluy'un çadırından yükselen ilk ağlama sesi Cengiz Han'ın kulaklarına ulaşmadı. Yaşlı Fatih o sırada binlerce kilometre ötede Cin hanedanlığıyla kanlı bir savaşın ortasındaydı. Oğlunun 4. çocuğunun dünyaya geldiğini ancak aylar sonra öğrenecekti. Çocuğun adı Kubilay'dı. 4. oğul olarak ne tahta yeterince yakın ne de unutulacak kadar uzak bir konumdaydı. Orta yerde kalmış, gölgelerde büyüyen bir çocuk. Ancak annesi Sorgaktani Beki, oğluna bakarken bambaşka bir gelecek görüyordu. Nesturi Hristiyan bir prenses olan bu kadın, Moğol İmparatorluğu'nun en zeki kadınlarından biriydi ve 4 oğlunu da geleceğin hükümdarları olarak yetiştirme kararlılığındaydı. Kubilay'ın ilk anıları, atların kişnemesi ve dökülen süt kokusuydu. Moğol bozkırlarında büyümek, 4 mevsimi aynı anda deneyimlemek demekti. Yazın kavurucu sıcağında çadırlar ter kokardı. Kışınsa buz gibi rüzgar, deri ceketin altından bile içeri sızardı. Kubilay küçük parmaklarıyla keçe duvarlara dokunur, annesinin şarkı söylediğini dinlerdi. Sorgaktani'nin sesi yavaş ve derindi. Moğolcadan başka diller de karışırdı araya. Çince kelimeler, Farsça dualar, Moğolca ninniler. "Oğlum," derdi Sorgaktani, Kubilay'ın saçlarını okşarken, "sen sadece savaşmayı değil, yönetmeyi de öğreneceksin. Dedenin kılıcı dünyayı fethetti ama sen o dünyayı elinde tutacaksın." Kubilay henüz 5 yaşındayken annesinin ne demek istediğini tam olarak kavrayamıyordu. Ancak Sorgaktani her şeyi titizlikle planlıyordu. Bazı kaynaklara göre oğluna Budist bir Tangut dadı tutmuştu. Bu kadın sadece süt annesi değildi. Kubilay'a Çin kültürünün ilk tohumlarını ekiyordu sakin bir sesle, ejderhalardan, imparatorlardan ve bambu ormanlarından masallar anlatırdı. Kubilay gözlerini kocaman açar, büyülenmiş gibi dinlerdi. Diğer Moğol çocukları at sürmeyi, ok atmayı ve düşmanın göğsüne hançer saplamayı öğrenirken Kubilay bunları da öğreniyor ama aynı zamanda başka dünyalara da kulak veriyordu. Annesinin çadırına giren Çinli bilginler, Budist rahipler ve Müslüman tüccarlar hep konuşurdu. Kubilay ise sessizce ve merakla izlerdi. 1224 yılının baharında 9 yaşındaki Kubilay hayatının dönüm noktalarından birini yaşadı. Cengiz Han, Moğolistan'da avlanıyordu ve yanına torunlarını da almıştı. Kubilay'ın ağabeyi Mönke de oradaydı. İki çocuk atlarının üstünde dimdik durdular. Ellerinde küçük yaylar sıkıca tutuluydu Cengiz Han, gözlerini kısarak etrafı taradı ve parmağıyla işaret etti. "Şurada bir tavşan, şurada da bir antilop var. Avlayın bakalım." Kubilay'ın kalbi göğsünde çılgınca çarpmaya başladı. Elleri titriyordu, yayın kirişini gererken nefesini tuttu. Atın sıcaklığını bacaklarının arasında hissetti. Rüzgarın sesini, kendi nabzını ve kuşların çığlığını duyabiliyordu. Sonra parmağını bıraktı.
Ok havada vızıldayarak uçtu ve antilopa saplandı. Hayvan sendeledi ve yere düştü. Mönke de tavşanı vurmuştu. Cengiz Han atından indi. Yüzünde yorgun ama gururlu bir ifade vardı. Öldürülen hayvanların yağını alarak torunlarının orta parmaklarına sürdü. Bu, erkek çocukların ilk avından sonra uygulanan eski bir Moğol geleneğiydi. "Bu çocuk Kubilay'ın sözleri bilgelikle dolu," dedi Cengiz Han, etrafındaki komutanlara dönerek. "Onun dediklerine kulak verin, hepiniz kulak verin." O an 9 yaşındaki Kubilay büyükbabasının gözlerinin içine baktı ve orada bir şeyler gördü. Belki gurur, belki beklenti, belki de bir uyarı. Cengiz Han yaşlanıyordu. Saçları ağarmış, elleri eskisi kadar hızlı değildi. Ama bakışları hala keskin, hala her şeyi görüyordu. 3 yıl sonra 1227 yılının yaz ayında Cengiz Han bir seferin ortasında hayata veda etti Kubilay. O zaman 12 yaşındaydı ve haberi aldığında çadırda tek başınaydı. Elinde küçük bir tahta oyuncak at tutarak sessizce oturuyordu birisi içeri girip fısıldadığında Kubilay elindeki oyuncağı bıraktı. Oyuncak yere düştü ve kırıldı. Büyük babası gitmişti. Dünyayı fetheden adam artık yoktu. Kubilay o gece ağlamadı. Dışarı çıkıp yıldızlara baktı. Moğol inancına göre ölen hükümdarlar gökyüzüne yükselirdi. Kubilay yukarıya bakarak fısıldadı. "Bir gün senin gibi olacağım." Ancak bu nasıl mümkün olacaktı? İmparatorluk artık amcası Ögeday Han'ındı. Kubilay'ın babası Tuluy 2 yıl boyunca naiplik yapmış, sonra tahtı kardeşine teslim etmişti. 1229 yılında Ögeday resmen Han ilan edildiğinde taht Kubilay için çok uzaklarda görünüyordu. Hayat devam ederken Kubilay büyüdü ve annesinin dersleri de derinleşti. Sorgaktani oğluna okuma yazma öğretmek için hocalar tutmuştu. Kubilay Moğolca okumayı öğrendi. Çince öğrenemese de Çin kültürünü anlamaya başladı. Budist rahiplerle sohbet etti, Konfüçyüs'ün öğretilerini dinledi. Moğol gelenekleri bir yanda, Çin medeniyeti diğer yanda dururken iki farklı dünya arasında bir kimlik inşa ediyordu. 17 yaşındayken babası Tuluy 1232 yılının yaz ayında öldü. Ayrıntılar karanlıktaydı. Rivayetlere göre bazıları zehirlendiğini, bazıları ise alkol yüzünden hastalandığını söylüyordu. Kubilay babasının cenazesinde durdu ve yine ağlamadı. Ancak içinde bir şey kırılmıştı. Artık sadece annesi, kardeşleri ve kendi gücü kalmıştı. 4 yıl sonra 1236 yılında Ögeday Han büyük bir karar aldı. Cengiz Han'ın oğullarının ailelerine topraklar dağıtacaktı Tuluy'un ailesine. Hebei bölgesi düştü. Yaklaşık 80 bin hanelik devasa bir alan. Kubilay da kendi payını aldı. Tahminen 10 bin hane. 21 yaşında ilk kez gerçek güç sahibi olmuştu. Ancak deneyimsizdi yerel yöneticilere fazla yetki verdiğinde onlar fırsatı değerlendirerek halkı sömürmeye başladılar. Vergiler arttı. İnsanlar topraklarını terk edip kaçtı Kubilay başarısız oluyordu. Bir gece çadırında tek başına oturmuş, ellerini yüzüne gömmüşken annesi içeri girdi. Sorgaktani oğluna baktı. Bir süre sessiz kaldı. Sonra yanına oturarak konuştu. "Başarısızlık kötü bir şey değil oğlum. Başarısızlıktan ders almamak kötüdür." Ertesi sabah Kubilay Hebei'ye gitti ve yöneticileri görevden aldı. Annesinin gönderdiği yeni adamları işe alarak vergi yasalarını değiştirdi, halkı dinledi, çiftçilerle konuştu ve onların dertlerini anlamaya çalıştı. Yavaş yavaş kaçanlar geri döndü ve topraklar yeniden canlandı. Bu deneyim Kubilay'a paha biçilmez dersler öğretti. Savaşmak yetmiyordu, yönetmek gerekiyordu. Ve yönetmek için Çin usullerini anlamak şarttı. Moğol sertliği ile Çin bilgeliği bir arada olmalıydı. 1242 yılında Kubilay, Kuzey Çin'in en ünlü Budist rahibi Haiyun'u davet etti. Adam geldi ve Kubilay ona sorular sordu. Budizm neydi? Hayatın anlamı neydi? İyi bir hükümdar nasıl olunurdu? Haiyun yanıtladı. Uzun uzun konuştular. 1 yıl sonra Kubilay'ın bir oğlu doğduğunda Haiyun çocuğa isim verdi. Chenjin. Haiyun giderken Kubilay'a bir adam daha tavsiye etti. Liu Binzhong
Eski bir Taocu olup sonra Budist olmuş bir bilgindi. Ressam, hattat, şair ve matematikçi. Liu geldi ve Kubilay'ın en yakın danışmanlarından biri oldu. Yıllar geçtikçe Kubilay genç bir adamdan olgun bir lidere dönüşüyordu. Çin kültürüne olan hayranlığı her geçen gün artarken Moğol kimliğini yitirmeden Çinli gibi düşünmeye başlamıştı. İki dünya arasında bir köprü inşa ediyordu ve bu köprü onu ileride hayal bile edemeyeceği yerlere taşıyacaktı. 1251 yılında Moğol İmparatorluğu'nun başkenti Karakurum'da devasa bir kurultay toplandı. Soğuk yaz rüzgarı çadırları savururken binlerce Moğol prensi, komutan ve asilzade tek bir sorunun cevabını aramak için bir araya gelmişti. Ögeday Han ölmüştü ve tahta kimin oturacağı belirsizdi. Ögeday'ın oğulları mı hak sahibiydi yoksa Tulu'yun oğulları mı? İmparatorluk bir kez daha bölünme uçurumunun kenarında sallanıyordu. Kubilay, ağabeyi Mönke'nin yanında dimdik duruyordu, 36 yaşına ulaşmış, gençliği geride bırakmış ve tecrübenin izleri yüzüne çoktan kazınmıştı. Etrafına bakındığında amcazadelerinin kinle dolu bakışlarını hissedebiliyordu ancak asıl güç uzakta duran dev adamda yatıyordu. Altın Orda'nın hükümdarı Batu Han. Cengiz Han'ın torunu olan bu adamın desteği tahta çıkacak kişiye meşruiyet kazandıracaktı. Batu tercihini Mönke'den yana kullandı. Temmuz ayının bir gününde Mönke resmen Büyük Han ilan edildiğinde Kubilay dizlerinin üzerine çökerek alnını yere koydu ve ağabeyine biat etti. Ancak içinden bir ses usulca fısıldıyordu. "Belki bir gün sen de bu tahtta oturacaksın." Mönke tahta oturur oturmaz kan akmaya başladı. Ögeday'ın soyundan gelenler acımasızca temizlendi. İdamlar, sürgünler ve infazlar birbirini kovaladı. Safların netleşmesi gerekiyordu. İmparatorluğun geleceği buna bağlıydı. Kubilay tüm bunları sessizce izledi. Ağabeyi acımasızdı ama haklıydı. Güç asla paylaşılamazdı. Mönke kardeşlerine görevler dağıtırken her birine farklı bir yön işaret etti. Hülagu batıya giderek İran'ı fethedecek, Kubilay ise doğuda kalarak Çin'i yönetecekti. İki kardeş, iki farklı yöne doğru, iki ayrı kadere doğru ilerliyordu. "Kuzey Çin'in valisi sensin artık," dedi Mönke, Kubilay'ın gözlerinin içine bakarak. "Ama asla unutma, ben hanım, sen sadece valisin." Kubilay başını eğdi. "Asla unutmam kardeşim." Mönke'nin gözlerinde bir şey parladı. Güven miydi yoksa kuşku mu ayırt etmek zordu. Belki ikisi de bir aradaydı. Kardeşler arasında taht her zaman bir gölge gibi durur. Bazen sevgiyi örter, bazen de tamamen yok ederdi. Kubilay ordusunu iç Moğolistan'a taşıyarak Çin topraklarına iyice yaklaştı. Etrafını Çinli danışmanlarla doldurdu. Liu Binzhong ve Zhao Bi her daim yanındaydı. Budist rahip Hayyu'nun öğretileri aklında, Konfüçyüs'ün sözleri dudağındaydı. Ancak kalbinde hala Moğol kanı akıyordu. Hebei bölgesinde tarımsal üretimi arttırdığında çiftçiler ona Bilge Prens demeye başladı. Ne var ki başkent Karakurum'da bambaşka sesler yükseliyordu. Çinlileşti. Artık Moğol değil, atalarını unuttu. 1252 yılında ilk ciddi sorun patlak verdi. Mahmut Yalavaç adında bir görevli, Kubilay'ın bölgesinde yargılama yaparak şüphelendiği adamları acımasızca infaz ettirmişti. Çinli yetkililer ayağa kalkarak Kubilay'a şikayetlerini ilettiler. "Bu adam tahtınıza karşı saygısızlık ediyor," dedi Zhao Bi. "Otoritenize açıkça meydan okuyor." Kubilay Mahmud'u Mönke'ye şikayet etti ve Mönke onu görevden aldı. Ancak bu zafer Kubilay'a pahalıya patladı. Mahmud'un destekçileri artık ona düşman kesilmişti. Sarayda fısıltılar yayılmaya başladı. Kardeşini bile dinlemiyor. Çinlileri Moğollara tercih ediyor. 1253 yılında Mönke, Kubilay'a yeni bir görev verdi. Yunnan'ı fethetmek ve Dali Krallığını yıkmak. Kubilay bir yıldan fazla hazırlandı. Bu ilk büyük askeri seferiydi. Ordusunu 3 kola ayırdı. Uryankada'yı batıdan Tibet üzerinden ilerleyecek, Wang Dechen doğudan Sichuan'dan güneye inecek, kendisi ise ortadan doğrudan Yunnan'a saldıracaktı.
Moğol elçileri Dali kralı Duan Xingxi'ye teslim olmasını söylediğinde kral cevap vermedi. Başvezir Gao Ziyang ise elçileri öldürttü. Mönke hiddetlenerek emretti. Gidip o krallığı yerle bir edin. Kubilay atının üstünde ordusuyla birlikte güneye ilerledi. Önce çayırlar, sonra dağlar, sonra ormanlar. Yunnan uzaktı ve yollar zordu. Ancak Kubilay durmadı. Cinsha Irmağı kıyısına vardıklarında Dali kuvvetleri karşı kıyıda bekliyordu. Bir gece karanlığında Kubilay'ın askerleri şişirilmiş koyun derisinden sallar yaparak sessizce suya indiler. Akıntı hızlı ve su buz gibiydi. Ancak yine de geçmeyi başardılar. Şafak söktüğünde Dali askerleri uyandığında Moğollar çoktan karşı kıyıya ulaşmıştı. Çatışma kısa ama kanlı oldu. Dali birlikleri dağıldı ve Kubilay başkente doğru ilerledi. 15 Aralık'ta 1253 yılının kışında Dali şehri düştü. Kral kaçtı, başvezir tutuklandı. Kubilay şehre girdiğinde sokaklarda ölüler ve yanmış evler gördü. Ancak elini kaldırarak durdu. Daha fazla kan dökülmeyecek, halk zarar görmeyecek. Moğol komutanları şaşkınlıkla itiraz etti. Ama elçilerimizi öldürdüler. Elçileri öldüren Gao'ydu. Halk değil, ben masumları cezalandırmam. Bu karar Kubilay'ın adını Çin topraklarında duyurdu. Merhamet gösteren Moğol prensi olarak tanındı. İnsanlar Cengiz Han'ın torunlarından böyle bir şey beklemiyordu. 1256 yılının sonunda Yunnan tamamen fethedildi. Kubilay zaferle döndüğünde dinlenmedi. Danışmanlarına yeni bir başkent istediğini söyledi. Ne Karakurum gibi çok kuzeyde ne de Pekin gibi çok güneyde Moğol bozkırıyla Çin ovalarının tam ortasında bir yer arıyordu. Danışmanları Feng Shui ilkelerine göre araştırma yaparak sonunda Shangdu'yu buldular. 1256 ile 59 yılları arasında 3 yıl süren inşaat başladı. Çinli mimarlar tarafından tasarlanan ama Moğol ruhunu taşıyan bu şehre Avrupalılar ileride Xanadu diyecekti. Ancak Mönke rahatsızlanmaya başlamıştı. Kubilay fazla güçleniyor, fazla bağımsız hareket ediyordu. 1258 yılında Mönke, 2 güvenilir adamını Shangdu'ya göndererek vergi toplamayı incelemelerini istedi. Asıl görev ise Kubilay'ı gözetlemekti. Adamlar incelemelerini tamamlayıp rapor verdiler. Kanun ihlalleri var. Çinli yetkililer çok güçlü ve Kubilay onları koruyup kolluyor. Mönke hiddetlenerek yönetimi temizlemeye başladı. Yüksek rütbeli Çinli memurları görevden aldı. Bazılarını idam ettirdi. Kubilay'ın danışmanları dehşete düştü. Kubilay bizzat Mönke'nin huzuruna çıktı. 2 kardeş yüz yüze geldi. "Abi," dedi Kubilay, sesinde ne hiddet ne korku vardı. Sadece derin bir yorgunluk. "Çin'i yönetmek Moğolistan'ı yönetmekten farklıdır. Burada sertlik işe yaramaz. Bilgelik gerekir." Mönke kardeşine uzun uzun baktı. "Sen artık Çinli gibi konuşuyorsun. Moğol gibi değil. Ben ikisini de olmaya çalışıyorum. İkisi birden olunamaz. Ya Moğolsun ya Çinli. Ortası yok." Kubilay cevap vermedi. Çünkü abinin yanıldığını biliyordu. Ortası olmalıydı. Aksi takdirde Çin asla yönetilemezdi. Mönke yumuşadı. Ne de olsa kardeşiydi. 1259 yılının baharında yeni bir emir verdi. "Artık Song hanedanlığına saldıracağız. Sen doğudan ilerle, ben batıdan. Çin'i ortadan böleceğiz." 2 kardeş ayrı yönlere hareket etti. Mönke batıdan Sichuan'a girerek Diaoyu kalesini kuşattı. Kale küçük ama sağlamdı ve Song komutanı Wang Jian teslim olmuyordu. Aylar geçti. Kale düşmedi. Kubilay ise doğuda Song topraklarına girdi. Savaşlar ve kuşatmalar birbirini kovaladı. Küçük zaferler kazanıldı. Ancak büyük hedef hala uzaklarda bekliyordu. 1259 yılının Ağustos ayının 11'iydi. Song topraklarındaki Kubilay'ın karargahında toz bulutları havada asılı duruyordu. Öğleden sonra güneş tepedeyken ordugahta derin bir sessizlik hakimdi. Kubilay çadırının içinde haritaların başında eğilmiş bir sonraki kuşatmayı planlıyordu. Lian Shixian yanındaydı. Çinli danışmanları da öyle.
Önlerindeki harita Song şehirlerini gösteriyor, her biri potansiyel bir hedef olarak işaretleniyordu. Çadırın dışından koşan ayak sesleri geldi. Kubilay başını kaldırdığında bir ulak içeri dalarak dizlerinin üzerine çöktü. Soluk soluğaydı. Yüzü terden ıslanmıştı. "Ne oldu?" dedi Kubilay sesi sakin görünse de kalbi hızlanmaya başlamıştı. Ulak başını kaldırdı, ağzını açtı ancak ses çıkaramadı. Yutkunarak kendini topladıktan sonra konuştu. "Han Mönke hayatını kaybetti." Çadırın içi buz kesti. Kubilay dondu kaldı, danışmanları şaşkınlıkla birbirine baktı ve kimse nefes almıyormuş gibiydi. "Ne diyorsun sen?" dedi Kubilay. Sesi alçalarak tehlikeli bir ton aldı. "Diaoyu kalesinde öldü," dedi Ulak. Elleri titriyordu. "Kuşatma 5 aydır sürüyordu ve Wang Jian teslim olmadı. Mönke Han kaleyi alamadı, sonra hayatını kaybetti." "Nasıl öldü?" Ulak başını salladı. "Kimse kesin olarak bilmiyor. Bazıları ok yediğini söylüyor. Bazıları mancınık taşına çarptığını. Kimileri sıtmadan, kimileri dizanteriden öldüğünü iddia ediyor. Ama sonuç değişmiyor. 11 Ağustos'ta Han Mönke bu dünyadan göçtü." Kubilay yavaşça ayağa kalktı ve ellerini arkasına bağlayarak çadırın çıkışına doğru yürüdü. Kumaş perdeyi araladığında güneş gözlerini yaktı. Ordu karargahının önünde bekleyen askerler ona bakıyordu. Hepsi ne yapacağını merak ediyordu savaşa. Devam mı edecekti yoksa geri mi dönecekti? Kubilay derin bir nefes aldı ve dönerek danışmanlarına baktı. Lian Shixian ileri çıktı. "Efendim," dedi. "Eğer şimdi geri dönmezseniz taht elinizden kayıp gidecek." "Karakurum'a mı dönmeliyim?" "Hayır efendim, Karakurum'a değil, Kaiping'e, kendi topraklarınıza. Çünkü Karakurum'da şimdi başka biri var." Kubilay'ın gözleri kısıldı. "Arık Böke." Lian başını eğdi. "Küçük kardeşiniz Karakurum'da bulunuyor, hazineye yakın, orduya yakın, Mönke Han'ın ailesine yakın. Eğer hızlı davranmazsanız kendini Han ilan edecektir." Kubilay dönerek komutanlarına seslendi. "Song'la derhal ateşkes yapın. Ordumuz kuzeye dönüyor." Komutanlardan biri itiraz etti. "Ama efendim kazanıyoruz. Song zayıf düşüyor. Neden şimdi geri çekiliyoruz?" Kubilay sesini yükseltti. "Çünkü savaş artık burada değil. Savaş kuzeyde. Taht boş kaldı ve boş taht beklemez." O gece ordugah telaşa boğuldu. Çadırlar toplandı, atlar eğerlendi, askerler hazırlandı. Kubilay kuzeye doğru hızla ilerlemeye başladı. Ancak yolda giderken haberlerin kendisinden önce ulaştığını biliyordu. Karakurum'da Arık Böke çoktan harekete geçmişti. 1260 yılının Mart ayında Karakurum'da büyük bir kurultay toplandı. Mönke'nin karısı oradaydı, oğulları da öyle. Ögeday'ın soyundan gelenler gelmiş, Çağatay'ın soyundan gelenler de katılmıştı. Cuji'nin soyundan prensler hazır bulunuyor, Torgut muhafızları bekliyordu. Beyaz Orda'nın seçkinleri, oyratlar ve Karakurum'daki tüm asilzadeler toplanmıştı Arık Böke'nin önünde, dizlerinin üzerine çöktüler. "Sen büyük hansın," dediler. "Sana biat ediyoruz." Arık Böke başını kaldırdı. 30'lu yaşlarındaki genç adamın gözleri kararlılıkla parlıyordu. "Ben Cengiz Han'ın torunu, Tulu'yun oğluyum. Abim Mönke beni Karakurum'da bıraktı ve şimdi o öldü, taht benim hakkımdır. Atalarımın yurdunda Moğol geleneğiyle han oluyorum." Kurultay alkışladı, trompetler çalındı, davullar gürledi. Arık Böke büyük han ilan edildi. Ancak uzakta Kaiping'de başka bir kurultay toplanıyordu. 1260 yılının Mayıs ayının 5'inde Kubilay kendi kurultayını çağırdı Kaiping'de, Moğol yurdunun dışında. Tarihte ilk kez bir kurultay Moğol topraklarının dışında toplanıyordu. Kuzey Çin'in kıdemli prensleri geldi. Mançurya'dan lordlar katıldı, Ögeday'ın oğlu Kadan oradaydı ve Kubilay'ın yanında duruyordu. Çinli danışmanlar hazır bulunuyor. Moğol komutanlar da öyleydi. İmparatorluk muhafızları Kubilay'ın arkasında sıralanmıştı. Kubilay topluluğun önünde durarak yüksek sesle konuştu. "Abim Mönke öldü. İmparatorluk lidersiz kalamaz. Atalarımızın mirası dağılamaz. Ben Kuzey Çin'i yönetiyorum. Song'la savaşıyorum, imparatorluğun geleceğini inşa ediyorum. Şimdi sizlere soruyorum. Büyük Han kim olmalı?"
Herkes ayağa fırlayarak bağırdı. "Sen olmalısın, Kubilay Han!" 5 Mayıs'ta Kubilay resmen Büyük Han ilan edildi. 2 kurultay, 2 han, 2 rakip. Her ikisi de tartışmalıydı. Kubilay'ınki ilk kez Moğol yurdunun dışında toplanmıştı ve gelenekçiler bunu kabul etmiyordu. Arıkböke'ninki ise tüm hanedanı temsil edemiyordu çünkü Kubilay ve Hülagu katılmamıştı. 2 kardeş, 2 iddia, tek bir taht. Ve artık savaş başlamıştı. Kubilay çadırında oturmuş, önündeki haritayı inceliyordu. Ama bu sefer haritada Song toprakları değil, Moğol İmparatorluğu'nun tamamı uzanıyordu. Karakurum ortada kırmızı bir nokta olarak işaretlenmişti. Arıkböke oradaydı. Lian Cixian yanında durarak konuştu. "Efendim, Arıkböke'nin büyük bir avantajı var. Çünkü Karakurum'u kontrol ediyor. Ancak kritik bir zayıflığı da mevcut." "Nedir?" Lian haritaya eğilerek parmağıyla Karakurum'u işaret etti. "Karakurum günlük tedariğe tamamen bağımlıdır. Her gün onlarca araba dolusu yiyecek gerekiyor. Bozkır'da tarım yapılamıyor ve şehir dışarıdan besleniyor. Eğer tedarik kesilirse şehir açlıktan ölür." Kubilay başını kaldırdı. Gözlerinde bir ışık parladı. "Devam et." "Karakurum'a 4 tedarik hattı var." Lian parmağını haritada gezdirdi. "Biri kuzeybatıdan Yenisey Nehri Vadisi'nden geliyor. Diğerleri güneydoğudan Çin'den ve Gansu'dan. Şimdi düşünün efendim. Siz Kuzey Çin'i kontrol ediyorsunuz. Gansu'da size sadık Kadan var. Beijing sizin elinizde. Eğer 3 hattı kapatırsanız Arıkböke sadece Yenisey'e bağımlı kalır. Ve Yenisey tek başına bir şehri besleyemez." Kubilay yavaşça gülümsedi ve Çinli danışmanlarına döndü. "Cengiz Han atıyla ve kılıcıyla fethetmeyi öğretti. Ama ben Çin'de başka bir şey öğrendim. Bazen kazanmak için kılıç sallamana gerek yok. Sadece düşmanın ekmeğini kesmek yeterlidir." Lian başını eğdi. "Açlık stratejisi, efendim, savaşı kazanmanın en etkili yolu." Kubilay ayağa kalkarak komutanlarına emretti. "Kadan'a haber gönderin. Gansu'yu korusun. Oraya Arıkböke'nin askerleri yaklaşmasın. Yolları kapatın. Geçitleri tahkim edin. Beijing çevresini güçlendirin. Çin'den Karakurum'a hiçbir tedarik gitmeyecek. Tek bir pirinç tanesi bile geçmeyecek, anlaşıldı mı?" Komutanlar diz çöktü. "Emredersiniz hanım." Kubilay pencereye yürüyerek dışarı baktı. Gökyüzü bulutluydu. Arıkböke, Karakurum'da oturup güçlü olduğunu sanıyor, hazineye sahip olduğunu düşünüyor. Ama hazine yenmez, altın yenmez. İnsan buğday yer, pirinç yer. Ve kardeşimin yemeği benim elimde." Lian gülümsedi. "Kışa kadar dayanamaz." "Biliyorum," dedi Kubilay, sesi yumuşayarak. "Biliyorum." 1260 yılının sonbaharında ilk çatışmalar başladı. Arıkböke, Alandar adında bir generali Orta Asya ticaret yollarını güvence altına almak için gönderdi. Ancak Kadan onu Gansu'da karşıladı. Savaş kısa ama kanlı oldu. Alandar yenildi ve kafası kesildi. Kadan galip olarak döndü. Batı Çin'de Lian Cixian asker komuta ediyordu. Arıkböke'nin müttefiki Liu Taiping ve Çin topraklarındaki destekçilerini parçaladı. Liu Taiping'i yendi. Arıkböke'nin taraftarlarını şehirlerden kovdu ve yiyecek kaynaklarını ele geçirdi. Sonbaharda Kubilay'ın ordusu Karakurum'a doğru ilerledi. Arıkböke şehirden çıkarak Yenisey Nehri'nin bir koluna çekildi. Kış yaklaşıyordu ve her iki ordu da beklemek zorunda kaldı. Kar yağdı. Soğuk bastırdı. Savaş durdu. Ancak Kubilay o kışı boş geçirmedi. Tedarik ve asker toplayarak Beijing'i tahkim etti ve Kuzey Çin'in sınırlarını güçlendirdi. Bahar geldiğinde güçlüydü. Arıkböke ise zayıflamıştı. 1261 yılında Kubilay Karakurum'u ele geçirdi. Şehre girdi ve saraylara yerleşti. Ancak ordusunu uzun süre orada tutamadı. Çünkü güneyde Song tehdit oluşturuyordu, geri dönmek zorunda kaldı. Kubilay güneye gidince Arıkböke kuzeye dönerek Karakurum'u geri aldı. Geçici bir zaferdi çünkü şehir artık boştu. Hazine tükenmişti, yiyecek yoktu, halk açlık çekiyordu bin.
262 yılında Çin'de bir ayaklanma patlak verdi. Li Tan adında bir vali Moğol yönetimine karşı isyan etti. Kubilay derhal harekete geçerek komutanlarını gönderdi ve birkaç ay içinde isyan bastırıldı. Li Tan idam edildi. Bu olay Kubilay'a acı bir ders öğretti. Çinli yetkililere tamamen güvenemezdi. Ancak asıl darbe Orta Asya'dan geldi. Arıkböke hala güçlü görünüyordu ve Karakurum tekrar onun kontrolündeydi. Ne var ki Yenisey Nehri vadisinden gelen tedarik yeterli değildi. Çözüm bulması gerekiyordu. Gözünü Almalik'e, Orta Asya'nın kalbine dikti. Orası tahıl üretiyor, şehirler zenginleşiyordu. Çağatay Hanlığı'nın topraklarıydı ve eğer orayı kontrol ederse tedarik sorunu çözülürdü. Çağatay'ın soyundan gelen Algu adında bir prensi gönderdi Algu Sadık ve güvenilir görünüyordu. Ona Çağatay Hanlığı'nın kontrolünü vererek emretti. Git, Almalik'i al, Semerkant'ı al, Buhara'yı al, bana yiyecek ve asker gönder. Algu gitti ve 1261 yılında Orta Asya'ya vardı. Almalik'i ele geçirdi, Semerkant'a girdi, Buhara'yı kontrol altına aldı. Her şehirde vergi topladı. Her kasabada asker biriktirdi. İpek yolunun zenginliği ellerine aktıkça güçlendi, çok güçlendi. Ve kritik bir gerçeği fark etti. Artık Arıkböke'ye ihtiyacı yoktu. Sonbaharda Arıkböke elçiler gönderdi. 3 adam Karakurum'dan gelerek Algun'un sarayına girdi. Han Arıkböke selamını gönderiyor, dediler. Gelirlerinizi hazineye, askerlerinizi orduya, tedariki Karakurum'a göndermenizi istiyor. Algu tahtında oturarak elçilere baktı ve gülümsedi. Han Arıkböke mi dediniz? Elçiler şaşırdı. Evet, Han Arıkböke. Büyük Han. Sizin de hanınız. Algu ayağa kalkarak yavaşça merdivenleri indi ve elçilerin önünde durdu. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Dikkatle dinleyin. Ben artık Arıkböke'nin adamı değilim. Ben Çağatay Hanlığı'nın hanıyım. Almalik benim, Semerkant benim, Buhara benim, hazine benim ellerimde, ordu benim komutamda ve hiçbir şeyi Karakurum'a göndermiyorum. Elçilerden biri itiraz etti. Ama Han Arıkböke sizi atadı. Ona sadakat borcunuz var. Algun'un yüzü sertleşti. Bana sadakatten bahsetme. Sadakat güçlülere aittir. Zayıflar onu hak etmez. Arıkböke, Karakurum'da açlıktan ölüyor. Kubilay'la savaşıyor ve kaybediyor. Ben kazanan tarafta olmayı tercih ederim. Muhafızlarına işaret ederek emretti. Onları tutuklayın, hazinelerini alın. Arıkböke'ye hiçbir şey dönmeyecek. Muhafızlar elçileri yakaladı ve sürükledi. Bağırdılar, yalvardılar ama Algu umursamadı. Tahtına dönerek oturdu ve bir şeyi biliyordu. Artık dönüş yoktu. Arıkböke'ye ihanet etmiş ve bu savaşta taraf değiştirmişti. Arıkböke dehşete düştü. Algu bana ihanet etti diye haykırdı ve derhal ordu topladı. 1262 yılının başında Almalik'e doğru ilerledi. Ocak ayında İli Irmağı kıyısında karşılaştılar. İki ordu çarpıştı ve ilk çatışmada Algu yenildi. Geri çekildi ancak ikinci çatışmada hazırlıklıydı. Karaunas askerlerini çağırarak güçlendi ve Arıkböke'yi püskürttü. Arıkböke Almalik'i kaybetti ve batıya çekilmek zorunda kaldı. Ve Arıkböke şimdi iki düşmanla birden savaşıyordu. Kubilay doğuda, Algu batıda. İki ateş arasında sıkışıp kalmıştı. 1262 yılının kışı acımasız geldi. Soğuk erken ve sert bastırdı. Kasım ayında kar yağmaya başladı. Aralıkta fırtınalar koptu ve Ocak'ta sıcaklık öyle düştü ki atların nefesi havada donarak asılı kaldı. Arıkböke'nin ordugahında açlık baş gösterdi. Önce atlar ölmeye başladı. Soğuktan ve açlıktan her sabah yeni cesetler bulunuyordu. Donmuş, katılaşmış hayvan bedenleri kar altında yatıyordu. Sonra koyunlar ve davarlar da tükendi. Hayvanlar birer birer yok oldu. Askerler açlıkla boğuşuyordu. Kar altında yiyecek aradılar, kök buldular.
Ağaç kabuğu soyarak yediler. Ancak kar öyle kalındı ki yürümek bile zordu. Her gün birkaç adam daha hayatını kaybetti. Kimi soğuktan, kimi açlıktan, kimi hastalıktan. Arık Böke çadırında oturmuş, etrafındaki komutanlarına bakıyordu. Herkesin yüzü solgundu, gözleri çukura kaçmıştı. Açlık hepsini kemirmişti. "Kaç adam kaybettik?" diye sordu Arık Böke. Komutanlardan biri yorgun ve umutsuz bir sesle cevap verdi. "Yüzlerce adam öldü, efendim. Kış başladığından beri her gün 10-15 adam daha ölüyor." "Yiyecek var mı?" "Çok az. Belki bir hafta dayanır. Sonra hiçbir şey kalmayacak." Arık Böke başını ellerinin arasına aldı. "Kubilay bizi aç bırakıyor, Karakurum boş. Tedarik yok. Öleceğiz burada. Karın altında açlıktan öleceğiz." Bir komutan ileri çıktı. "Efendim, teslim olalım. Kubilay'a gidelim, belki bağışlar." Arık Böke başını kaldırdığında gözleri ateş gibi parlıyordu. "Teslim mi? Sen bana teslim olmamı mı söylüyorsun? Ben Cengiz Han'ın torunuyum. Tulu'yun oğluyum. Teslim olmam." O gece korkunç bir fırtına koptu. Rüzgar öyle güçlüydü ki çadırları söktü. Arık Böke'nin çadırı da devrildi. Kumaşlar yırtıldı. Direkler kırıldı ve rüzgar her şeyi alıp götürdü. Arık Böke karın içinde dikildi. Fırtına yüzüne vuruyor, soğuk kemiklerine işliyordu. Parçalanmış çadırına baktığında yanındaki adamlar fısıldaşmaya başladı. "Kötü alamet, gök bizden yüz çevirdi. Tengri bizi terk etti." Arık Böke hiçbir şey söylemedi. Sadece karanlığa baktı. Ve o anda bir gerçeği anladı. Kaybediyordu, sadece savaşı değil, her şeyi kaybediyordu. Sonbaharda destekçileri dağılmaya başladı. Rivayetlere göre Mönke'nin oğlu Ürünktaş taraf değiştirerek babasının mührünü aldı ve Kubilay'a gitti. "Artık sana biat ediyorum." Arık Böke yalnız kalıyordu. Algu geri dönerek Şinjang'ı ele geçirdi. Kubilay doğudan baskı yapıyordu. Karakurum boştu. Tedarik yoktu. Askerler açlık çekiyordu. 1263 yılının sonbaharında Arık Böke acı bir gerçeği kabul etti. Kaybediyordu. Kış geldi ve soğuk daha da arttı. Artık dayanamadı ve bir karar verdi. Abine teslim olacaktı. 1264 yılının Ağustos ayının 21'inde Arık Böke Şangdu'ya geldi. Yalnızdı, ordusu yoktu, hazinesi yoktu. Yanında sadece birkaç sadık adamı vardı. Hem kendisi hem de atı zayıf düşmüştü. Kış, açlık ve yenilgi onu tüketmişti. Kubilay'ın sarayının önünde durdu ve kapılar açıldı. İçeri girdiğinde büyük salonun sonunda tahtta Kubilay oturuyordu, kaftanı altın işlemeliydi. Başında taç vardı. Moğol prensleri iki tarafta dizilmiş, Çinli danışmanlar arkada bekliyordu. Kubilay'ın yüzünde hiçbir ifade yoktu. Arık Böke yavaşça ilerledi ve salonun ortasına geldiğinde durdu. İki kardeş birbirine baktı. Sessizlik ağırdı, nefes sesleri bile duyulabiliyordu. Sonra Arık Böke dizlerinin üzerine çöktü. Yavaşça başını eğdi ve alnını yere koydu. Moğol tarzı biat, tamamen teslim olma. "Abi," dedi, sesi kısıktı. "Kaybettim. Gelip teslim oluyorum." Kubilay tahtında hareketsiz oturuyordu. Kardeşine bakarken yüzünde ifade yoktu ama gözleri yaşarmıştı, derin bir nefes aldı. Ayağa kalkarak yavaşça merdivenleri indi. Her basamakta duraksıyordu. Kardeşinin yanına geldiğinde durdu. Arık Böke başını kaldırdı. Gözleri yaşlıydı, yüzü çökmüştü. 4 yıl boyunca savaşmış, açlık çekmiş ve kaybetmişti. Şimdi buradaydı, yenilmiş ve bitmiş. Kubilay eğilerek kardeşinin omzuna dokundu. "Kalk," dedi. Sesi titriyordu. Arık Böke yavaşça ayağa kalktı. İki kardeş karşı karşıya durduğunda Kubilay kardeşini sıkıca kucakladı. Gözyaşları yanaklarından süzüldü. "İkimiz de hatalıydık," dedi Kubilay. Sesi kısık ve boğuktu. "İkimiz de atalarımıza ihanet ettik. Cengiz Han'ın imparatorluğunu böldük, kardeşi kardeşe kırdırdık. Moğol kanı Moğol kılıcıyla döküldü. Ama artık bitti. Artık savaş yok, sen benim kardeşimsin, hala kardeşimsin." Arık Böke hiçbir şey söylemedi. Sadece kardeşinin omzuna yaslandı ve sessizce acıyla ağladı.
Salonun dışında danışmanlar bekliyordu. Moğol prensleri ve Çinli görevliler hepsi bir şeyi biliyordu. İmparatorluk değişmişti ve artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Kubilay kardeşini bırakarak geri çekildi ve yüzünü sildi. "Seni affediyorum," dedi. "Ama destekçilerini affedemem. Halk öyle istiyor, prensler öyle istiyor, intikam istiyorlar." Arıkböke başını eğdi. "Biliyorum, kabul ediyorum." Kubilay dönerek danışmanlarına baktı. "Bir yıl süre veriyorum kendime. Bir yıl kardeşimi görmeyeceğim, konuşmayacağım. Bu onun cezası olacak. Sonra bir yarku toplanacak, prenslerin huzurunda. Ve onlar karar verecek." Salonun dışında danışmanlar intikam istiyordu. "Arıkböke'yi cezalandırmalısınız, destekçilerini öldürmelisiniz," dediler. Kubilay bir yıl boyunca Arıkböke'yi görmezden geldi. Sarayda tuttu ama kabul etmedi. Ceza buydu. Sonra bir yarhu, yani yargı meclisi düzenledi. Moğol prensleri toplandı. Hülagu çok uzakta olduğu için gelmedi. Alhu da gelmedi. Berke de. Ama Cengiz Han'ın kardeşlerinin soyundan gelenler katıldı. "Arıkböke'ye ne yapmalıyız?" diye sordu Kubilay. Prensler konuştu. "Han'ın hatırı için hayatını bağışlayalım." Kubilay başını eğdi. "Öyle olsun." Ancak Arıkböke'nin destekçileri şanslı değildi Bolgay. Mönke zamanından beri önemli bir görevliydi ve Arıkböke ile işbirliği yaptığı için ihanetçi ilan edilerek idam edildi. Diğer destekçiler de aynı akıbeti paylaştı. Arıkböke hapsedildi ve 1266 yılının sonbaharında gizemli koşullarda öldü. 40'lı yaşlarındaydı. Rivayetlere göre doğal bir hastalıktan öldü ama bazıları gizlice zehirlendiğini iddia etti. Kimse kesin olarak bilemedi. Cesedi Selenge Irmağı yakınına götürüldü ve atalarının yanına gömüldü. Arıkböke'nin yenilgisi savaşı bitirdi ama imparatorluğu kurtaramadı. Çünkü Kubilay'ın zaferi de aslında bir yenilgiydi. Galip gelmişti ama imparatorluğu kaybetmişti. Kubilay yeni bir kurultay çağırdı ve 4 hanlığın liderlerini davet etti. "Gelin, imparatorluğun geleceğini birlikte belirleyelim." Yine hiçbiri gelmedi. Hülagu İran'daydı. İlhanlı'yı kuruyor, Bağdat'ı yönetiyor, Tebriz'de sarayını inşa ediyordu. "Kubilay'ı han olarak tanıyorum," dedi. "Ama kendi ülkemde ben hanım kimseye hesap vermem." Berke Rusya'daydı. Altın Orda'yı yönetiyor, Volga Nehri kıyısında tahtında oturuyordu. İslam'a geçmiş ve Hülagu'yla savaşıyordu. "Kubilay uzakta," dedi. "Benim imparatorluğum burada." Alku Orta Asya'daydı. Çağatay Hanlığı'nı kontrol ediyor, Semerkant'ta oturuyor ve İpek yolunu yönetiyordu. "Kubilay Çinlileşti," dedi. "Artık gerçek Moğol değil." Kubilay yalnız kaldı. Tahtında oturuyordu ve büyük handı ama gücü sadece Çin'de geçerliydi. Yuan hanedanlığını kuracak, Song'u fethedecek, Pekin'i başkent yapacaktı. Ancak evrensel imparatorluk hayali sona ermişti. Moğol İmparatorluğu 4 parçaya bölünmüştü 4 hanlık. Her biri bağımsız, her biri kendi yolunda. Ortak ordu, ortak politika ve ortak hedef artık yoktu. Sadece kan bağı vardı ve o da zayıftı 4 kardeş, 4 imparatorluk. Bir zamanlar bir olan şimdi 4'e ayrılmıştı. Cengiz Han'ın hayali ölmüştü. Dünyayı tek bayrak altında birleştirme hayali, tek han, tek yasa, tek ordu. Hepsi bitmişti. Arıkböke ile Kubilay'ın savaşı imparatorluğu paramparça etmişti. O gece Kubilay Sarayı'nda yalnız başına oturdu. Elinde bir kadeh şarap vardı ve pencereden dışarı bakıyordu, yıldızlar parlıyordu. Cengiz Han'ın yıldızları. "Dede," diye fısıldadı. "Senin imparatorluğunu koruyamadım. Kardeşimle savaştım, Moğol kanı döktüm. İmparatorluğu böldüm ve 4 parça yaptım, affet beni." Ancak yıldızlar cevap vermedi. Sadece sessizce parlıyorlardı, uzak ve kayıtsız. Kubilay kadehi dudaklarına götürdü ve şarabı içti, tadı çok acıydı. "Taht kazandım," diye fısıldadı. "Ama büyük imparatorluğu kaybettim." Ve biliyordu ki bundan sonra asla eskisi gibi olmayacaktı. Moğollar bir imparatorluk olmaktan çıkmıştı. Artık 4 hanlıktı. 4 ayrı dünya, 4 ayrı kader.
taht kazanılmıştı. Ama bedeli imparatorluktu. Ve bu bedel çok ağırdı. 1268 yılında Kubilay Han yeniden gözlerini güneye çevirdi. Arık-Böke'yi yenmiş, iç savaşı sona erdirmişti. Moğol İmparatorluğu parçalanmış olsa da Kubilay hala güçlüydü. Çin'in kuzeyi onun kontrolündeydi ve şimdi sıra güneydeydi. Song hanedanlığı hala ayakta duruyordu. Zengin şehirleri, verimli toprakları ve milyonlarca insanıyla cazip bir hedef oluşturuyordu. Ve Kubilay onların hepsini istiyordu. Sarayında oturmuş önündeki haritayı incelerken Song topraklarının güneyde uzandığını görüyordu. Dikkatini çeken yer Xiangyang'dı. Han Nehri kıyısında birbirine bağlı iki şehir Xiangyang ve Fancheng. Aju adındaki general yanında duruyordu. Çinli kumandan Liu Zheng de oradaydı. "Efendim," dedi Aju. "Song'u fethetmek istiyorsak Xiangyang'ı almalıyız. Orası kapıdır. Yangtze Nehri'ne giden yol oradan geçer. Eğer Xiangyang düşerse Song'un kalbi savunmasız kalır." Kubilay başını salladı. "O zaman Xiangyang'ı alacağız. Ama kolay olmayacak efendim. Surları son derece sağlam. Garnizon çok güçlü. Komutan Lü Wenhuan deneyimli bir adam ve kolay teslim olmaz." "Benim de vaktim var," dedi Kubilay. Gözleri haritaya dikilmişken, "1 yıl, 2 yıl, 5 yıl, ne kadar sürerse sürsün, Xiangyang düşecek." 1268 yılının güzünde Moğol ordusu Xiangyang'a vardı, Aju komutadaydı. Liu Zheng donanmayla gelmişti. Şehrin etrafını kuşattılar, kaleler inşa ettiler ve surları çevrelediler. Ancak hemen saldırmadılar. Aju biliyordu ki Moğol süvarileri açık arazide yenilmezdi. Ancak kapalı şehir kapılarının ardında durum farklıydı. Daha önce 1267 yılında denenmişti. Moğollar kapıdan girdiğinde 4 duvar arasında tuzağa düşmüş, dar sokaklarda süvari işe yaramamış, Song okçuları damlardan ok yağdırarak Moğol askerlerini katletmişti. Bu hatayı tekrarlamayacaktı. Bu yüzden Aju başka bir strateji seçti. "Açlık, abluka ve zaman, şehre hiçbir şey girmeyecek," dedi. "Ne yiyecek, ne su, ne de takviye. Bekleyeceğiz. Onlar zayıflayacak. Biz güçleneceğiz. Sabır silahımız olacak." Ordugahın etrafına kaleler, kuleler ve hendekler inşa etti. Karayolu kapandı, ancak bir sorun vardı. Han Nehri. Nehir Xiangyang'dan geçiyor. Song gemileri bu yolla yiyecek, asker ve silah getiriyordu. Aju'nun filosu yoktu ve ablukayı tamamlayamıyordu. Kubilay'a acil haber gönderdi. "Deniz kuvveti lazım, yoksa bu kuşatma yıllarca sürer." Kubilay binlerce Çinli piyade gönderdi. 1269 yılında Moğol birlikleri nehir kıyısına vardığında hemen çalışmaya başladılar. Nehrin iki yakasına kaleler inşa ettiler ve ağır zincirler gerdiler. Song gemileri artık geçemiyordu. Xiangyang tamamen yalnız kalmıştı. İçeride Lü Wenhuan kuşatmayı izliyordu. Surların üstünde durup Moğol ordugahlarına baktığında her gün yeni kaleler yükseldiğini ve daha fazla asker geldiğini görüyordu. "Ne kadar yiyeceğimiz var?" diye sordu. Yardımcısı cevap verdi. 6 ay, belki 8, sonra açlık başlar." Lü Wenhuan başını salladı. "O zaman takviye isteyeceğiz. İmparatora haber gönderin, yardım lazım." Ancak yardım gelmedi. Song sarayı uzaktaydı. İmparator zayıftı ve saray entrikalarla doluydu. Jia Sidao adındaki vezir gerçek gücü elinde tutuyordu. Ama o da karar veremiyordu. 1270 yılında Song donanması kuşatmayı yarmaya çalıştı. Yüzlerce gemi geldi. Ancak Liu Zheng onları bekliyordu. Deniz savaşında oklar yağdı. Ateş gemileri gönderildi, yangın başladı. Song donanması dağıldı ve gemilerin çoğu geri dönemedi. 1271 yılında 100 gemi daha denedi ve bu sefer başarılı oldular. Kuşatmayı kırarak Xiangyang'a girdiler. Binlerce asker ve yiyecek getirdiler. Lü Wenhuan umutlandı. "Tutunabiliriz. İmparator bizi unutmadı." Ancak Kubilay sinirleniyordu. 3 yıl geçmişti ve Xiangyang hala düşmemişti, ordusu orada sıkışmış.
Parası gidiyor, askerleri ölüyordu. Yeterince güçlü değiliz, dedi danışmanlarına. Surları kıramıyoruz, daha güçlü silahlara ihtiyacımız var. Çinli komutan Guo Kan öne çıktı Hülagu Han'la birlikte Orta Doğu'ya gitmiş ve Bağdat'ı fethetmişti. Orada Müslüman mühendislerin inşa ettiği devasa ağırlık dengeli mancınıklar görmüştü. Çinlilerin bildiği çekiş mancınıklarından çok daha güçlüydüler. "Efendim," dedi Guo Kan, "İran'da öyle silahlar gördüm ki herhangi bir kaleyi yıkabilir. Taş fırlatan devler uzun menzilli ve yüzlerce kilogram ağırlığında taşlar atar. Duvarlar kağıt gibi yırtılır." Kubilay'ın gözleri parladı. "O zaman o silahları istiyorum." 1272 yılında Kubilay İlhanlı'ya haber gönderdi. Yeğeni Abaka Han'dan en iyi mühendisleri istedi. 2 Müslüman mühendis geldi, İsmail ve Alaaddin. Musul'dandılar ve Bağdat kuşatmasında çalışmışlardı. Kubilay onlara sordu. "Mancınık inşa edebilir misiniz?" "Evet efendim. Size öyle mancınıklar yapacağız ki gökyüzünü titretecekler." 1273 yılının başında mancınıklar hazırdı. Uygur General Arik Kaya komutasında devasa ahşap iskeletler, ağırlık kolları ve dev kayalar yerleştirildi. İlk hedef Fancheng'ti. Eğer Fancheng düşerse Xiangyang tamamen yalnız kalacaktı. Şubat ayının başında bombardıman başladı. İlk taş atıldığında ses gök gürlemesi gibi havayı yardı. Fancheng'in surlarının üstünden uçarak şehrin içindeki evlere çarptı. Patlama sesi duyuldu. Dumanlar yükseldi. Xiangyang'daki Song askerleri dehşetle izlediler. Dev taşlar havada uçuyor, Fancheng'in surlarına çarpıyor, kuleler yıkılıyor, duvarlar paramparça oluyordu. Lü Wenhuan soluk soluğa fısıldadı. "Bu ne? Bu silahları nereden buldular?" Bombardıman günlerce ara vermeden sürdü. Gece gündüz taşlar yağdı. Fancheng'in surları çöktü ve delikler açıldı. Sonra Moğol süvarileri hücum etti. Açılan deliklerden içeri daldılar. Sokaklarda kanlı çarpışmalar yaşandı. 5 yıl dayanan Fancheng, dev mancınıklarla sadece birkaç gün içinde düştü. Moğollar mancınıkları sökerek nehrin karşısına taşıdılar ve Xiangyang'ın güneydoğu köşesine yerleştirdiler. Bombardıman yeniden başladığında ilk taş Xiangyang'ın bir kulesini yıktı. Kule çöktü. Molozlar yere saçıldı. Song askerleri panikle koşuşturdu. Lü Wenhuan imparatora acil haber gönderdi. "Takviye lazım. Bu mancınıkları durduramayız." Ulak Moğol kalelerini aşıp İmparator Duzong'a ulaştı. Ancak imparator ümitsizliğe kapıldı. Xiangyang kaybedildi. Takviye göndermenin anlamı yok. 14. Mart'ta Lü Wenhuan teslim oldu. Kapılar açıldığında Kubilay emir vermişti. "Lü Wenhuan'a zarar vermeyin, onu yanıma getirin." Lü Wenhuan, Kubilay'ın huzuruna çıkarak diz çöktü. Kubilay ona baktı. "5 yıl dayandın, cesaretini takdir ediyorum. Şimdi bana hizmet et, Xiangyang'ın valisi ol." Lü Wenhuan şaşırdı. "Beni öldürmeyecek misiniz?" "Hayır, seni kullanacağım. Sen Song komutanlarını tanıyorsun. Yangtze Nehri boyunca onlarca kale var ve sen onlara gidip teslim olmalarını söyleyeceksin. Seni dinleyecekler. Çünkü sen onların komutanısın." Lü Wenhuan başka seçeneği olmadığını bilerek kabul etti. Ve Kubilay haklıydı. Lü Wenhuan Yangtze Nehri'nden aşağı inerek kaleleri ziyaret etti. "Teslim olun. Xiangyang düştü. Direnmek boş. Kubilay Han adil bir lider." Kaleler birer birer teslim oldu. Yangtze Nehri açıldı ve Song'un kalbi artık savunmasızdı. 1271 yılında Kubilay tarihi bir karar aldı. Sarayında Çinli danışmanları ve Moğol prensleri toplandığında tahtında oturarak konuştu. "Bugün yeni bir çağ başlıyor. Artık Moğol İmparatorluğu değiliz. Bugün Çin geleneğine uygun şekilde yeni bir hanedanlık ilan ediyorum." Herkes sessizce dinledi. Hanedanlığın adı Yuan olacak. Büyük Yuan, Da Yuan. Bu isim Yijing'den geliyor. Büyük olan Qian Yuan. Qian göksel güç, imparator gücü, evrenin kökeni demektir. Kubilay ayağa kalkarak salonda yürüdü. "Ben artık sadece Han değilim. Yuan imparatoruyum, Çin imparatoruyum. Göğün emrini taşıyorum. Song'dan önce Tang vardı. Tang'dan önce Sui,
Sui'den önce Han. Hepsi göğün emriyle yönetti ve şimdi o emir bende. Çinli danışmanlar diz çöktü. Yaşasın imparator, yaşasın Yuan hanedanlığı, 10.000 yıl yaşasın. Moğol prensleri rahatsız oldu. Kubilay çok Çinlileşiyordu. Gelenekleri unutuyordu ancak hiçbiri sesini çıkaramadı. Çünkü Kubilay çok güçlüydü. Çin'i yönetmek istiyorsanız Çinli gibi davranmalısınız, dedi Kubilay. Moğol kılıcıyla Çin'i fethedebilirsiniz ama Moğol yasalarıyla yönetemezsiniz. Burada milyonlarca Çinli var ve eğer ben onların imparatoru olmazsam beni tanımazlar ve isyan ederler. 1274 yılının başında Kubilay Song'a karşı son saldırısını başlattı. General Bayan komutasında binlerce gemi ve 10 binlerce asker Yangtze Nehri'nden inerek şehir şehir aldı. Song ordusu çöktü. 1276 yılında Song başkenti Linan düştü ve genç imparator Gong esir alındı. Ancak sadık generaller genç prens Zhao Shi'yi imparator ilan ederek Fuzhou'ya kaçtılar. Moğollar takip etti. 1277 yılında Fuzhou düştü. Zhao Shi öldü ve 7 yaşındaki küçük kardeşi Zhao Bing imparator ilan edildi. Son Song kuvvetleri Guangdong'a, oradan güney kıyı adalarına ve nihayet Yamen'e kaçtılar. General Zhang Shiji'ye yüzlerce gemiyi birbirine zincirleyerek Körfez'de dev bir duvar oluşturdu. Genç imparator ortada korunuyordu. 19 Mart 1279'da Moğol donanması geldi. Çinli general Zhang Hongfan komutasındaki filo daha küçük olsa da hazırlıklıydı. Körfez'i ablukaya alarak karadan su taşınmasını kestiler. Song gemileri zayıfladı. Askerler hasta oldu ve açlık başladı. Sonra Moğollar saldırdı, oklar yağdı. Song gemileri zincirli olduğu için kaçamadı ve manevra yapamadı. Kaos başladı. Moğol askerleri Song gemilerine atlayarak yakın dövüşe girdiler. Zayıf düşmüş Song, askerleri karşı koyamadı ve katledildiler. Başvezir Lu Xiufu, 7 yaşındaki İmparator Zhao Bing'i gördüğünde çocuk korkmuş ve ağlıyordu. Lu Xiufu çocuğu kucağına aldı. "Affet bizi efendim, Song burada bitiyor." Ve denize atladı. İmparatorla birlikte boğuldular. Song hanedanlığı sona ermişti. Kubilay haberi aldığında Pekin'deki sarayının tahtında oturuyordu. Uzun bir sessizlikten sonra ayağa kalkarak pencereye yürüdü ve güneye baktı. "Çin tamamen benimdir," dedi. Sesi sakin ama içi coşkuyla doluydu. "Dedemin yapamadığını yaptım. Cengiz Han Çin'in kuzeyini aldı. Ben tamamını aldım. İlk Moğol Çin imparatoruyum." Danışmanları alkışladı. Moğol prensleri başlarını eğdi. Ancak Kubilay biliyordu. Zafer tamamlanmıştı ama şimdi gerçek zorluk başlıyordu Çin'i yönetmek. Milyonlarca Çinliyi Moğol yasalarına ikna etmek, iki kültürü birleştirmek. O gece Kubilay yalnız başına oturmuş, elinde şarap kadehiyle pencereden yıldızlara bakıyordu. "Dedem," diye fısıldadı. "Çin'i aldım ama onu tutabilir miyim? Fetih kolaydı, yönetmek ise çok zor." Yıldızlar cevap vermedi. Sadece soğuk ve uzak parıldıyorlardı. Kubilay biliyordu ki asıl sınavı şimdi başlıyordu. 1275 yılının Mayıs ayında 3 yolcu Shangdu'nun kapılarına vardı. 3,5 yıllık yolculukları boyunca Gobi çöllerini geçmiş, Pamir dağlarını aşmış, fırtınalara, haydutlara ve hastalıklara göğüs germişlerdi. Şimdi nihayet Kubilay Han'ın yaz sarayının önünde duruyorlardı. Niccolo Polo yaşlıydı, kardeşi Maffeo da öyle. Ancak aralarındaki genç adam, 21 yaşındaki Marco, gözlerini kocaman açmış etrafına bakıyordu. Venedik'ten bu kadar uzakta, bambaşka bir dünyada bulunuyordu. Önlerinde mermer kapılar yükseliyor, altın işlemeler parlıyor, Moğol muhafızlar sıralanıyordu. "Babam," dedi Marco, sesi hafif titriyordu. "Gerçekten Han bizi kabul edecek mi?" Niccolo oğluna baktı. "Edecek. Çünkü biz sadece tüccar değiliz, Papa'nın elçileriyiz. Ve senin gördüklerini anlatma yeteneğin var oğlum. Bu sarayda çok ileri gidebilirsin." Kapılar açıldığında içeri girdiler. Uzun koridorlardan geçerek, ipek halılar üzerinde yürüyerek ve tütsü kokusunu içlerine çekerek büyük bir salona vardılar. Tahtında bir adam oturuyordu. 60 yaşlarında, gözleri keskin, yüzü tecrübeyle yoğrulmuş Kubilay Han. Niccolo ve Maffeo diz çökerek alınlarını yere koydular. Marco da aynısını yaptı. "Kalkın," dedi Kubilay.
Sesi otoriter ama misafirperverdi. "Tekrar hoş geldiniz ve yanınızdaki genç adam kim?" Nicolo ayağa kalkarak cevap verdi. "Efendim, bu benim oğlum Marco. Sizin sadık kulunuz." Kubilay gözlerini Marco'ya dikti. Genç adam başını kaldırdığında bakışları karşılaştı ve Kubilay hafif bir gülümseme kurdu. "İyi," dedi. "Gençliğinde cesareti olanlar yaşlılıklarında bilge olurlar. Buyurun yaklaşın. Papa'nın hediyelerini gösterin." Nicolo öne çıkarak Kudüs'teki kutsal kabirden getirdikleri kutsal yağı sundu ve Papa'nın mektuplarını verdi. Kubilay mektubu açıp okuduğunda yüzünde memnuniyet belirdi. "Papa beni unutmamış," dedi. "İyi, sizler benim misafirlerimsiniz, istediğiniz kadar kalın." O gün Marco'nun uzun serüveni başladı. Kubilay onu gözlemlerken zeki olduğunu fark etti ve 4 dil bildiğini öğrendi. Ama en önemlisi, Marco sadece rakamlar ve raporlar sunmuyordu. Hikayeler anlatıyordu. Gördüğü şehirlerin renklerini, kokularını ve insanlarını canlı bir şekilde tasvir ediyordu. Kubilay bundan büyük zevk alıyordu çünkü diğer memurlar kuru raporlar verirken Marco kelimelere hayat veriyordu. "Sen benim elçim olacaksın," dedi Kubilay bir gün. "Yunnan'a gidecek, Güneydoğu eyaletlerini gezeceksin. Ama unutma, bana sadece sayıları değil, insanları da anlat." Marco kabul etti ve yıllar boyu Çin'in dört bir yanını dolaştı. Yangzhou'da vergi müfettişi oldu. Burma'ya, Hindistan'a ve Vietnam'a elçi olarak gitti. Her yerde gözlemledi, not aldı ve öğrendi. Her seferinde Kubilay'ın sarayına döndüğünde gördüklerini anlatırdı Kubilay dinler. Bazen kahkahayla güler, bazen derin düşüncelere dalar, bazen emirler verirdi. "Bu yabancı," derdi saray mensupları. Hanın en yakınlarından biri oldu. Kubilay'ın 2 sarayı vardı ve her ikisi de görkemli olmakla birlikte birbirinden farklıydı. Shangdu Yaz Sarayı'ydı. Pekin'in 200 kilometre kuzeyinde, bozkırların kenarında yer alıyordu. Kubilay'ın Çinli danışmanı Liu Bingzong tarafından tasarlanan bu şehir geniş bir alana yayılmış ve 3 katmandan oluşuyordu. Dış şehir, iç şehir ve saray. Dış şehirde halk yaşardı. Ahşap evler, çamur duvarlar, pazarlar, atölyeler ve hanlar bulunurdu. İç şehirde soylular otururdu. Tapınaklar, bahçeler ve göletler vardı. Ama asıl görkem merkezde, sarayda gizliydi. Mermer sütunlar yükseliyor, altınla kaplı tavanlar parlıyordu. Duvarlar kuş, hayvan ve çiçek resimleriyle süslenmişti. Marco ilk gördüğünde nefesi kesilmişti. "Venedik'te böyle bir şey yok," diye fısıldamıştı. Sarayın arkasında kilometrelerce uzanan av sahası bulunurdu. Yeşil çayırlar, ormanlar ve göller arasında geyikler, ceylanlar ve yaban domuzları serbestçe dolaşırdı. Kubilay burada şahin uçurur, leoparlarla avlanır ve Moğol atlarıyla bozkırları gezerdi. "Burası benim geçmişimdir," derdi Kubilay. "Bozkırda büyüdüm, çadırlarda yaşadım. Burada hala o günleri hatırlıyorum." Her yaz Mayıs'tan Ağustos'a kadar Shangdu'da kalırdı. Hava daha serin ve rahatlatıcıydı. Ancak işler burada da durmazdı. Elçiler gelir, toplantılar yapılır, emirler yazılırdı. Ağustos'un son gününde saray toplanır, çadırlar sökülür ve ordu güneye, Dadu'ya hareket ederdi. Dadu kış sarayıydı. Modern Pekin'in bulunduğu yer. İnşası 1267 yılında başlamış ve 1293 yılında tamamlanmıştı. Shangdu'dan çok daha büyük ve görkemli olan bu şehir kare planlıydı. Geniş surları ve çok sayıda kapısı vardı. Topraktan yapılmış surları son derece kalın ve sağlamdı. İçeride çok sayıda insan yaşardı. Kubilay'ın sarayı şehrin kalbinde geniş bir alana yayılmıştı. Kışlalar, depolar, hazineler ve kütüphaneler bulunuyordu. Ve o muhteşem tören salonu. Marco onu gördüğünde şaşkınlıktan donup kalmıştı. "Duvarlar altınla kaplı," diye yazmıştı günlüğüne. Tavanlarda ejderhalar, savaşçılar, kuşlar ve canavarlar oyulmuş. Öyle bir sanat ki bakınca hayranlık duyuyorsun. Salonda binlerce kişi toplanabilirdi. Kubilay burada yabancı elçileri kabul eder ve bayram şölenleri düzenlerdi. Bu adam
diye düşünmüştü Marco. Dünyanın en güçlü insanı. Ancak Dadu sadece gösteriş değildi. Burada ciddi işler dönüyordu. Merkezi Sekreterya tüm imparatorluğu yönetiyor. Bakanlıklar, mahkemeler ve hazine burada faaliyet gösteriyordu. Büyük kanal buradan başlayarak güneye uzanıyor, ticaret yolları burada kesişiyordu. Her kışın soğuk günlerinde Kubilay tahtında oturarak imparatorluğunu yönetirdi. Çin kaftanı giyer, Çin seramiğinden yer, Çin törenleriyle karşılanırdı. Ama kalbinde hala Moğol kanı akıyor, prensleriyle Moğolca konuşuyor, Moğol şölenlerinde et yiyor ve Moğol şarkıları dinliyordu. İki dünya arasında bir köprüydü. Ne tam Çinli ne tam Moğol, ikisinin senteziydi. Kubilay'ın imparatorluğu katmanlı bir yapıya sahipti. Piramit gibi 4 sınıf vardı. En üstte Moğollar, en altta Güneyliler 1. sınıf Moğollardı. Tüm ayrıcalıklar onlara aitti. Askeri güç, topraklar ve vergiden muafiyet. Mahkemelerde farklı muamele görürler. Aynı suçu işleseler bile cezaları hafif olurdu. 2. sınıf Semu halklarıydı. Yani çeşitli kategoriler. Orta Asya'dan ve Batı Asya'dan gelmişlerdi. Uygurlar, Tangutlar, Tibetliler, Müslümanlar, Yahudiler ve Hristiyanlar. Bunlar Moğolların müttefikleriydi ve idari görevlerde, mali yönetimde, danışmanlıkta ve tercümanlıkta çalışırlardı. Moğollardan sonra en çok güce sahiptiler. 3. sınıf Hanren halkıydı, yani Kuzey Çinliler. Eski Cin hanedanlığı topraklarından gelenler Moğollara erken teslim oldukları için Güneylilerden daha yüksek statüdeydiler. Ama yine de ayrımcılığa uğrarlardı. Silah taşıyamaz, av hayvanları besleyemezlerdi. İmparatorluk sınavlarında onlara daha zor sorular sorulurdu. 4. sınıf Nanren halkıydı, yani Güneyliler. Eski Song hanedanlığından gelenler en altta bulunurdu. En çok ezilen, en ağır cezalar alan ve en yüksek vergileri ödeyen onlardı. Hükümet işlerinde en az temsil edilenler de onlardı. "Neden böyle?" diye sormuştu Marco bir gün. Çinli bir danışman cevaplamıştı. "Çünkü biz en son teslim olduk. Song en uzun direndi ve Kubilay Han bunu unutmuyor. Erken teslim olanlar ödüllendiriliyor. Geç teslim olanlar cezalandırılıyor." Sistem zalim ve haksızdı. Ancak Kubilay'ın mantığı vardı. Moğollar azınlıktı. 70 milyon Çinliye karşı birkaç yüz bin Moğol bulunuyordu. Eğer herkese eşit muamele ederse Çinliler isyan edebilir ve Moğolları devirebilirdi. Bu yüzden bölmeyi seçmişti. Kuzey ile güneyi birbirine düşürmek ve yabancıları Moğolların yanına çekmek istiyordu. "Böl ve yönet," derdi. "Abim Mönke bana bunu öğretti." Ancak sistemde zamanla çatlaklar oluştu. Güneylilerde kin büyüdü, Kuzeylilerde hayal kırıklığı arttı. Yabancılar zenginleşirken Çinliler fakirleşti. İleride patlayacak tohumlar ekilmişti. 1260 yılının güzünde Kubilay radikal bir karar aldı. Para reformu. Çin'de o zamana kadar karmaşık bir sistem vardı. Bakır paralar, demir paralar, gümüş külçeler, eski Song kağıt paraları ve eski Cin kağıt paraları hep bir arada dolaşıyordu. Kimse değerini tam olarak bilmiyor, ticaret zorlaşıyor ve vergi toplamak güçleşiyordu. "Bu kaosu bitireceğim," dedi Kubilay. "Tek para olacak, tüm imparatorlukta geçerli tek değer." Danışmanı Liu Bingzong planı hazırladı, yeni bir kağıt para çıkaracaklardı. Zongtong Chao. Dut ağacı kabuğundan yapılacak ve her kağıt paranın değeri belirli olacaktı. "Ama kimse kabul etmezse?" diye sordu bir prens. Kubilay soğuk bir bakış attı. "Kabul edecekler çünkü yasa bu. Kabul etmeyenler ölecek." Ve gerçekten de öyle yaptı. Kağıt parayı tek geçerli para birimi ilan etti. Eski paraları toplayarak herkese yeni kağıt para verdi. Sahteciliği ölüm cezasıyla cezalandırdı. İlk başta sistem işledi. İnsanlar alışverişlerinde kullandı, ticaret kolaylaştı ve vergi toplama basitleşti. Ancak yıllar geçtikçe sorunlar başladı. Kubilay çok fazla para bastırdı. Askeri harcamalar arttı, seferler pahalıya patladı ve hazine boşaldı. Çözüm olarak daha fazla kağıt para basıldı.
1287 yılında para değer kaybetti ve enflasyon başladı. Fiyatlar arttı, halk fakirleşti, tüccarlar şikayet etti. Bir torba pirinç geçen yıl 10 taeldi, bu yıl 100 tael. Kağıt para değersiz oldu, kimse kabul etmiyor. Kubilay reformlar yapmaya çalıştı. 1287 yılında yeni para sistemi kurarak Ziyuan Chao'yu çıkardı. Eski paraların 5 katı değerindeydi. Ama bu da işe yaramadı ve enflasyon devam etti. Halk mırıldanıyordu. Kubilay Han bizi aldatıyor, kağıt veriyor ama altın istiyor. Kubilay'ın bir politikası vardı. Din özgürlüğü ancak kontrollü özgürlük, imparatorlukta birçok din var derdi. Budizm, Taoculuk, Konfüçyüsçülük, İslam ve Hristiyanlık. Hepsi bir arada yaşamalı ama hiçbiri devletten güçlü olmamalı. Budistler en güçlüydü. Özellikle Tibet Budizmi Fakpa Lama, Kubilay'ın manevi danışmanıydı ve ona devlet öğretmeni unvanı verilmişti. Fakpa, Moğolca için yeni bir yazı sistemi geliştirdi. Ancak çok karmaşık olduğu için hiç popüler olmadı. Budist manastırlar vergiden muaf tutuldu ve devlet koruması altına alındı. Fakpa Tibet'in idaresini ele aldı. Konfüçyüsçülük teşvik edildi ve imparatorluk sınavları yeniden başlatıldı. Ancak Moğollar ve Semu halkları için ayrı ve daha kolay sorular sorulurken, Çinliler için zor sorular hazırlandı. Eşitlik yoktu. Müslümanlar cami inşa etti. İslami Astronomi Akademisi kuruldu. Arap metinleri tercüme edildi ve Müslüman mali yöneticiler istihdam edildi. Çünkü matematik ve hesapta ustaydılar. Hristiyanlar kilise açtı. Nesturi mezhebi özellikle desteklendi. Çünkü Kubilay'ın annesi Nesturi Hristiyandı. Katolik misyonerler geldi ve Papa'yla diplomatik ilişkiler sürdü. Yahudiler sinagog kurdu, ticaret yaptı ve tıp pratiği uyguladı. Taoistler tapınaklarını korudu. Ancak 1281 yılında büyük tartışma yaşandı. Budistler ve Taoistler yüzleştiğinde yüzlerce din adamı toplandı ve Kubilay dinledi. Budistler kazandı ve bazı Taoist manastırları Budist manastırlara dönüştürüldü. Taoculuk yok edilmedi ama kısıtlandı. Din birleştirici olmalı, derdi Kubilay. Bölücü değil. Bu politika işe yaradı. İsyanlar dini nedenlerden çıkmadı. Halk kendi inancını yaşadı ve devlet herkesi kontrol etti. 1280'ler Kubilay'ın altın çağıydı. Çin birleşmiş, ekonomi gelişmiş ve ticaret patlamıştı. Demir ve tuz üretimi çok yüksek seviyelere ulaşmıştı. Büyük kanal genişletilmiş, şehirler büyümüş ve nüfus artmıştı. İpek yolu güvenliydi. Moğol evrakları olan tüccarlar Çin'den Avrupa'ya rahatça gidebiliyordu. Pax Mongolica denen bu barış döneminde mallar aktı, fikirler yayıldı ve teknolojiler transfer edildi. Bilim ilerledi, astronomi gelişti, tıp ilerledi, coğrafya keşfedildi ve matbaa yaygınlaştı. Marco Polo bütün bunları gördü ve kaydetti. Venedik'e döndüğünde anlattığında kimse inanmadı. "Abartıyor, hayaller görüyor," dediler. Ancak Marco doğruyu söylüyordu. Kubilay'ın Çin'i ekonomik, teknolojik ve idari olarak dünyanın en gelişmiş medeniyetlerinden biriydi. Kubilay tahtta oturarak imparatorluğuna baktığında gurur duyardı. "Dedemi aştım. Cengiz Han Çin'in yarısını aldı. Ben tamamını aldım. O bozkırda yaşadı. Ben saraylarda yaşıyorum. O sadece handı. Ben hem hanım hem imparatorum." Ancak bir şey onu rahatsız ediyordu. Batı, Orta Asya, İran ve Rusya'yı kaybediyordu. İlhanlı kendi yoluna gitmiş, Çağatay Hanlığı bağımsızlaşmış ve Altın Orda Kubilay'ı tanımıyordu. Büyük Moğol İmparatorluğu parçalanmıştı. Kubilay sadece Çin'i, Moğolistan'ı ve Kore'yi kontrol ediyordu. Büyük Han unvanını taşıyordu ama diğerleri onu saymıyordu. Altın çağı parlıyordu. Ama gölgeler de uzamaya başlamıştı. 1274 yılının güzünde devasa bir donanma Kore kıyılarından açıldı. Yüzlerce gemi, ufuk çizgisinde kaybolana dek uzanan bir savaş filosu, 10 binlerce askeri taşıyarak doğuya ilerliyordu. Hedef, Japonya'nın gizemli kıyıları, Kubilay Han'ın emri kesin ve tartışmasızdı.
Japonya'yı alacaksınız. Başarısızlık seçeneği mevcut değil. Amiral Holdon, amiral gemisinin yüksek güvertesinde dimdik durarak ufku taradığında deniz bir ayna kadar durgun, gökyüzü ise pırıl pırıl berraktı. Her şey kusursuz bir şekilde planlandığı gibi ilerliyordu. Ancak yüreğinin en karanlık köşesinde bir huzursuzluk kıpırdanıyordu. Japonya çok uzaktaydı. Okyanusun enginliği aldatıcı ve tehlikeliydi ve en önemlisi Moğollar bozkırın evlatlarıydı. Atların sırtında doğmuş, rüzgarın özgürlüğüyle büyümüş savaşçılar, denizin hırçın dalgaları onların doğal alanı değildi. Ekim ayının ortalarında filo nihayet Tsushima adasının kıyılarına ulaştı. Çarpışma anında başladı Japon samurayları. Ölümüne sadık savaşçılar vahşi bir kararlılıkla istilacıları karşıladılar. Moğol askerleri sahile ayak bastığında gökyüzü oklarla karardı. Çelik kılıçların tınısı havayı doldurdu. Ardından beklenmedik bir şey oldu. Moğol askerleri ellerindeki küçük patlayıcıları fırlattığında şiddetli patlamalar kumsalı sarstı. Japonlar hayatlarında ilk kez karşılaştıkları bu cehennem silahları karşısında dehşete kapıldılar. Yüzyıllardır süregelen savaş gelenekleri bir anda anlamsızlaştı. Panik dalgası safları sardı ve geri çekilmek zorunda kaldılar. "Zafer bizimdir," dedi Holdon, yardımcısına dönerek gözlerinde zafer parıltısıyla "Şafak söktüğünde ana adaya geçeceğiz. Japonya artık avucumuzun içinde." Ancak gece çöktüğünde kader bambaşka bir senaryo yazmaya başladı. Rüzgar önce hafif bir uğultu olarak başladı. Sonra giderek güçlendi. Derken bir uğultuya dönüştü. Dalgalar kabarmaya başladı. Küçük tepeciklerden dağlara dönüştü gökyüzü. Sanki tanrılar öfkelenmiş gibi kapkara bulutlarla örtüldü. Tayfun okyanustan yükselen bir canavar gibi hızla ve acımasız bir öfkeyle üzerlerine geliyordu. Gemiler şiddetle sallanmaya başladı. Kalın halatlar birer birer koptu. Yelkenler rüzgarın gazabıyla paramparça oldu. Dev dalgalar güverteleri yalayarak geçti. Her dalga onlarca askeri karanlık sulara sürükledi. Gemiler kontrolden çıkarak birbirlerine çarptı. Ahşap gövdeler paramparça oldu. Çığlıklar fırtınanın uğultusunda boğuldu. Fırtına tüm gece boyunca amansızca sürdü. Şafağın ilk ışıkları ufukta belirdiğinde Holdon'un gördüğü manzara yüreğini parçaladı. Bir gece öncesinin muzaffer filosundan geriye felaket kalmıştı. Gemilerin önemli bir kısmı okyanusun dibini boylarken binlerce asker dalgaların arasında kaybolmuştu. Hayatta kalanlar ise perişan bir haldeydi. Bitkin, yaralı, moralleri çökmüş, gözlerinde ölümü görmüş olanların boşluğu. Holdon kırık bir sesle emrini verdi. "Geri çekiliyoruz. Kore'ye dönüyoruz." Filo kuyrukları bacaklarının arasında Kore limanlarına döndüğünde Kubilay Han haberi aldı öfkesi. Sarayın duvarlarını titretti. "Nasıl başarısız olabilirsiniz?" diye kükredi, sesi gök gürlemesini andırarak. "Bir fırtına mı? Bir fırtına mı beni, Cengiz Han'ın torununu, dünyanın efendisini durdurdu?" Danışmanları taş kesilmişti. Hiçbiri ağzını açmaya cesaret edemedi. Çünkü verecek bir cevapları yoktu. Kubilay öfkesi yavaşça soğuk bir kararlılığa dönüşürken ağır adımlarla pencereye yürüdü. Dışarıda, gökyüzü kasvetli bir gri tonundaydı. Soğuk rüzgar sarayın duvarlarını tırmalıyordu. "7 yıl bekleyeceğim," dedi sonunda. Sesi buz gibi sakin ama altında volkanik bir öfke gizliydi. "7 yıl boyunca hazırlanacağım. Sonra öyle bir donanma göndereceğim ki denizler bile korkudan titreyecek. Ve bu sefer hiçbir fırtına, hiçbir tanrı, hiçbir güç beni durduramayacak." 1281 yılı geldiğinde Kubilay'ın sözü gerçeğe dönüşmüştü. İlk donanma ikincinin yanında cüce kalırdı. Binlerce savaş gemisi, 10 binlerce asker, Song hanedanlığının tüm deniz kuvvetleri bu devasa armadaya dahil edilmişti. Limanlar gemilerle dolup taşıyor, kıyılar askerlerle kaynıyordu. Marco Polo bu inanılmaz hazırlıkları hayret dolu gözlerle izledi ve günlüğüne şunları kaydetti. "Karşımda tarihin gördüğü en büyük donanmalardan biri yükseliyor. Hiçbir imparatorluk, hiçbir kral, hiçbir fatih şimdiye dek böylesine muazzam bir deniz gücü toparlayamamıştı. Kubilay Han'ın hırsı
okyanusun kendisi kadar sınırsız görünüyor. Mayıs ayında bu devasa filo iki koldan harekete geçti. Birinci kol Kore'den, ikincisi Güney Çin'den yola çıktı. Buluşma noktası Japonya'nın kalbindeki Hakata Körfezi. Plan mükemmeldi. Güç ezici, zafer kaçınılmaz görünüyordu. Ancak Japonlar bu 7 yılı boşa harcamamışlardı. İlk istiladan aldıkları dersleri kanlarına işlemişlerdi. Kıyı boyunca metrelerce yüksekliğinde taş duvarlar örülmüştü. Moğol süvarilerinin geçemeyeceği, gemilerin yanaşamayacağı devasa bariyerler. Nehir ağızlarına sivri kazıklar çakılmış, her olası çıkış noktası ölüm tuzağına dönüştürülmüştü samuraylar. Gece gündüz demeden eğitim görmüş, bu kez hazırlıksız yakalanmayacaklarına yemin etmişlerdi. Haziran ayında Moğol filosu Japonya kıyılarında göründüğünde karşılarında aşılmaz bir kale buldular. Taş duvarlar karaya çıkmayı imkansız kılıyordu. Askerler gemilerde hapsoldular. Günler haftaları, haftalar ayları kovaladı. Gemilerdeki yiyecek stokları tükendi. Tatlı su bitti hastalıklar. Özellikle dizanteri ve sıtma kalabalık güvertelerde salgına dönüştü. Askerler birer birer hastalanıyor, zayıflıyor, ölüyordu. Moral çökmüştü. Askerlerin gözlerinde artık zafer ışığı değil, umutsuzluğun karanlığı parlıyordu 15 Ağustos'ta. Gökyüzü bir kez daha kararmaya başladı. Bulutlar toplandı. Rüzgar yükseldi. Denizciler dehşet içinde birbirlerine baktılar. Bu işaretleri tanıyorlardı. Tayfun geri dönüyordu ve bu sefer öfkesi çok daha büyüktü. İkinci tayfun birincisinin intikamını almaya gelmiş gibiydi. Dev dalgalar gökyüzüne uzanan su duvarları gibi yükseldi. Rüzgar çılgınca esti. Sanki okyanusun kendisi isyan etmişti. Savaş gemileri, günlerce inşa edilmiş, binlerce işçinin emeğiyle yükselmiş o devasa yapılar, rüzgarın önünde kağıttan oyuncaklar gibi parçalandı. Binlerce asker karanlık sulara savruldu. Kimileri boğuldu, kimileri hipotermi kurbanı oldu, kimileri ise denizin dibine çekilerek ebediyen kayboldu fırtına. Sanrı gibi sabaha kadar sürdü. Şafağın solgun ışığı denizi aydınlattığında Moğol donanmasından geriye yalnızca enkaz kalmıştı. Kırık keresteler, yırtık yelkenler, şişmiş cesetler. Bir zamanların muzaffer armadası okyanusun gazabına kurban gitmişti. 10 binlerce asker hayatını kaybetmişti. Gemilerin büyük çoğunluğu denizin dibini boylamıştı Japon samurayları. Fırtına dindikten sonra sahile indiler. Hayatta kalmayı başarmış talihsizleri avladılar. Kılıçlarını acımasızca kullanarak intikamlarını aldılar. Esir aldıklarını ise köle pazarlarına gönderdiler. Bu, Japonlar için kutsal bir zaferdi. Tanrıların kendilerini koruduğunun kanıtı. Kubilay Han bu yıkımın haberini aldığında dilini yutmuş gibi oldu. Günlerce tek kelime etmedi. Sarayının karanlık odasında pencereden denize bakarak oturdu. Gözleri boştu. Sanki ruhu bedenden ayrılmıştı. O gözlerde ne öfke ne hüzün vardı. Sadece derin, sonsuz bir boşluk. Sonunda dudakları kıpırdadı ve bir fısıltı döküldü. Tanrılar Japonya'yı koruyor. Kamikaze, ilahi rüzgar. Bu güç benim gücümün ötesinde, belki de bazı topraklar fethedilmemek için yaratılmıştır. Yenilgiyi kabullenmek Kubilay'ın ruhunu kemiriyordu. Üçüncü bir sefer planlamaya başladı. Daha büyük bir ordu, daha fazla gemi, daha iyi hazırlık. Ancak danışmanları bu kez karşısına dikildi. "Efendimiz," dediler cesaretlerini toplayarak. "Hazine kupkurudur. Savaşlar onu tüketmiştir. Ordumuz yorgun düşmüştür. Askerlerimizin morali çökmüştür. Halk homurdanmaya başlamıştır. Vergi yükü altında ezilmektedirler. Japonya'yı unutmalısınız. Başka hedefler, daha ulaşılabilir zaferler beklemektedir." Kubilay Han, hayatında belki de ilk kez bir hedeften vazgeçmek zorunda kaldı. Yenilmez imparator, kırılmaz irade, durdurulamaz güç, hepsi bir fırtınanın önünde diz çökmüştü. Bu kabul, onun için herhangi bir savaş meydanındaki yenilgiden daha ağır geldi. Çünkü artık biliyordu. Doğanın gücü imparatorların hırsından daha büyüktü. Ve Japonya sonsuza dek fethedilmemiş olarak kaldı.
Moğol İmparatorluğu'nun ulaşamadığı tek toprak, Kubilay Han'ın hırsının kırıldığı yer, ilahi rüzgarların koruduğu kutsal ada. Kubilay Han durdurulamaz bir hırsla güneye döndüğünde, hedefinde bu kez Vietnam'ın tropikal ormanları uzanıyordu. 1287 yılının baharında 10 binlerce askerden oluşan devasa bir orduyu sefere hazırladı. Oğlu Toon'u kara kuvvetlerinin başına, tecrübeli Amiral Omar'ı ise donanmanın komutanlığına atadı. "Bu sefer mutlak zafer bizimdir," diye haykırdı Kubilay. Sesinde hem gurur hem de sabırsızlık yankılanırken, Vietnam küçücük bir ülke, direniş göstermeden diz çökecektir önümüzde. Ancak Vietnam, Kubilay'ın hayal ettiği kolay lokma olmaktan çok uzaktaydı. Aslına bakılırsa hiçbir zaman öyle olmamıştı. Moğol ordusu güneye doğru ilerlediğinde başkent Tanglong'un kapılarını ardına kadar açık buldular. Şehir terk edilmişti. Sokaklarda hayalet sessizliği hakimdi. Evlerin içi bomboştu. Depolarda tek bir tahıl tanesi bile kalmamıştı. Ne yiyecek, ne su, ne de canlı bir ruh. Sadece rüzgarın uğultusunda salınan boş kepenkler ve terk edilmiş hayatların kalıntıları, "Halk nereye kayboldu?" diye sordu Toon, kaşlarını çatarak etrafı süzerken. Yanındaki komutan derin bir iç çekerek cevapladı. "Ormanlara sığındılar. Efendim, gerilla savaşı yürütüyorlar. Görünmez düşmanlar olarak." Vietnamlı savaşçılar ormanın derinliklerinden çıkıp gece karanlığında saldırıyor, şafak sökmeden yeniden gölgelere karışıyorlardı. Zehirli oklarını sessizce fırlatıyor, köprüleri ateşe veriyor, yolları tıkayan ağaç kütüklerini artlarında bırakıyorlardı. Moğol ordusu ise her geçen gün eriyordu. Sıtma ve dizanteri kampları kasıp kavuruyor, tropik iklimin dayanılmaz sıcağı ve boğucu nemi askerlerin nefesini kesiyordu. Bozkırların güçlü atları tropikal hastalıklara yenik düşerken çelik gibi savaşçılar birer birer yere seriliyordu. Mart ayı geldiğinde Toon artık dayanılmaz olan gerçeği kabul etmek zorunda kaldı. "İkmal gemilerimizi bekleyelim," diye emretti yorgun bir sesle. "Ardından Çin'e geri döneceğiz." Ne var ki ikmal gemileri asla gelmeyecekti. Prens Tran Hong Dao, denizin derinliklerinde onları karşılamış ve çok sayıda gemiyi okyanusun dibine göndermişti. Yiyecek umudunu yitiren ordu aynı zamanda zafer hayallerini de kaybetmişti. Nisan ayının başlarında Moğol filosu Baç-Dang nehrinden geçerek Çin'e ulaşmayı denedi Amiral Omar. Yüzlerce gemiden oluşan filosuyla nehrin ağzına girdiğinde önünde berrak sular ve açık bir yol görüyordu. Ancak Prens Hong Dao, nehrin dibine çoktan ölüm tuzağını kurmuştu demir uçlu yüzlerce kazık. Gelgit yükseldiğinde suyun altında görünmez kalıyor. Çekildiğinde ise ölümcül dişlerini ortaya çıkarıyordu. O sabah gelgit yüksekti. Vietnam gemileri ufukta belirdiğinde küçük ve hızlıydılar. Moğol filosunun önünde dans eder gibi süzülüyor. Ardından sanki korkmuş gibi kaçmaya başlıyorlardı Omar. Bu fırsatı kaçırmak istemedi. "Onları takip edin," diye kükredi kılıcını havaya kaldırarak. "Korkaklar kaçıyor." Moğol gemileri rüzgarı arkalarına alarak düşmanın peşine düştüler. Ancak kimsenin fark etmediği bir şey oluyordu. Gelgit yavaş yavaş çekilmeye başlamıştı ve suyun altındaki kazıklar santim santim yükseliyordu. İlk gemi kazıklara çarptığında gürültüsü nehir boyunca yankılandı. Ahşap gövde parçalanırken su içeri hücum etti ve gemi dakikalar içinde dibe gömüldü. İkinci gemi de aynı kaderi paylaştı. Ardından üçüncüsü, dördüncüsü. Kaos bir anda tüm filoyu sardı. Gemiler birbirine çarpıyor, askerler panik içinde suya atlıyor, bazıları akıntıda boğuluyor, diğerleri ağır zırhlarının altında batıyordu. Tam bu sırada Vietnam gemileri geri döndü. Bu kez ellerinde ateşli oklar vardı ve gökyüzünü tutuşturarak Moğol gemilerinin üzerine yağdırdılar. Bir anda nehir, alev alev yanan gemiler, göğe yükselen kara dumanlar ve havayı yırtan çığlıklarla doldu. Savaş gün boyu sürdü. Akşam karanlığı çöktüğünde bir zamanlar gurur kaynağı olan Moğol donanmasından geriye yalnızca enkaz kalmıştı. Çok sayıda gemi nehrin dibinde yatıyor, yüzlercesi düşman eline geçmişti. Amiral Omar esir alınmış, binlerce asker hayatını kaybetmişti. Toon bu haberi aldığında gözyaşlarını tutamadı. "Babam beni asla affetmeyecek," diye inledi.
elleri titreyerek yüzünü kapatırken. Ona utanç getirdim. Başarısızlığımın ağırlığı omuzlarımı eziyor. Ne yazık ki haklıydı Kubilay Han. Oğlunu Yangshou'ya sürgüne gönderdi. Ömür boyu. Toon, babasının sarayını bir daha asla göremeyecekti. Felaketler zinciri burada sona ermedi Burma'da. Pagan İmparatorluğu'nun enkazı üzerinde yükselen kaos, Moğol kontrolünü imkansız kılıyordu. Yerel isyanlar birbiri ardına patlak veriyor, Moğol garnizonları kuşatma altında çaresiz kalıyordu. Java'da ise durum çok daha vahim bir hal aldı. 1292 yılının başlarında Kubilay büyük bir orduyu bu uzak adaya gönderdi. Singasari kralı Kertanegara, Moğol elçisinin yüzünü dağlayıp kulaklarını kesmiş, böylece hanın öfkesini üzerine çekmişti. Kubilay bu hakareti kanla yıkamak istiyordu. Ancak kader garip bir oyun oynadı. Moğol ordusu Java'ya vardığında Kertanegara çoktan ölmüştü. Yerine geçmek isteyen Raden Vijaya adlı bir prens, Moğollara yaklaşarak ittifak teklif etti. "Ortak düşmanımızı birlikte yenelim," dedi tatlı bir dille. "Zaferden sonra size sonsuza dek sadık kalacağım." Moğollar bu cazip teklifi kabul ettiler ve birlikte Kedir'i güçlerini bozguna uğrattılar. Zafer sarhoşluğu henüz dağılmamıştı ki Vijaya'nın gerçek yüzü ortaya çıktı. İhanet, beklenmedik ve acımasız geldi. Ormanlarda pusuya yatan Javalı savaşçılar, fil birlikleriyle desteklenerek Moğollara saldırdılar. Zehirli oklar havada vızıldadı. Tuzaklar ölüm saçtı. Gerilla savaşının tüm acımasızlığı Moğol askerlerinin üzerine çöktü. Muson mevsimi kapıda bekliyordu. Eğer hemen çekilmezlerse 6 ay boyunca bu cehennem adasında mahsur kalacaklardı. Moğollar geri çekilmeye karar verdiklerinde binlerce askeri geride bırakmışlardı. Çoğu ölü, kalanı yaralı Filoçin kıyılarına döndüğünde Kubilay bu son yenilginin haberini aldı. Son felaket, son hezimet. "Artık yeter," dedi. Sesi bir zamanların gür tonundan eser taşımadan kırık ve yorgun. "Başka sefer yok, hiçbir yere." Bu seferlerin bedeli korkunçtu. 10 yıl boyunca kesintisiz süren savaşlar imparatorluğun kaynaklarını tüketmişti. Binlerce gemi inşa edilmiş, yüz binlerce asker hayatını kaybetmiş, hazinenin altın ve gümüşü savaş meydanlarında erimişti. Hazine kupkuru kaldığında Kubilay daha fazla kağıt para bastırmaya başladı. Matbaalar durmadan çalıştıkça paranın değeri gün be gün düştü. Enflasyon bir canavar gibi büyüdü. Tüccarların karları erirken çiftçiler vergilerini ödeyemez hale geldi. Halk fakirleşti. Hoşnutsuzluk kabardı. İsyan kıvılcımları her köşede parlamaya başladı. "Neden bu kadar savaş?" diye soruyordu insanlar birbirlerine. Seslerini alçaltarak, "Neden bu kadar ölüm? Çin çoktan birleşti, bu yeterli değil miydi?" Kubilay bu sesleri duymuyordu ya da duymak istemiyordu. Çünkü asıl mesele para değildi. Asıl sorun çok daha derin, çok daha varoluşsaldı. Göğün emri. Çin kültürünün temelinde yatan kadim bir kavram. Tianming, yani göğün emri. İmparator, göksel güçlerin onayıyla tahtta oturur, başarılı olduğu sürece bu kutsal emir onun elinde kalırdı. Ancak başarısızlık üstüne, başarısızlık geldiğinde gökyüzünün desteği çekilir, meşruiyet kaybolurdu ve Kubilay başarısız oluyordu. Defalarca ardı ardına. Japonya'da 2 kez felaketle sonuçlanan seferler, Vietnam'da 3 kez tadılan hezimetin acı tadı, Burma'da sağlanamayan istikrar, Java'da yaşanan utanç verici geri çekilme. Her yenilgi, tahtının altındaki zemini biraz daha sarsıyordu. "Tayfunlar beni durdurdu," diye savunuyordu kendini Kubilay. Sesi giderek güçsüzleşerek, "İlahi rüzgarlar Japonya'yı korudu. Tanrılar benden güçlüydü." Ancak halk başka türlü düşünüyordu. Fısıltılar sokakları dolaşıyor, kulaktan kulağa yayılıyordu. Göğün emri artık ondan çekilmiş olmalı, gökyüzü onu terk etti. Kubilay bu fısıltıları duyuyordu. Sarayın duvarları halkın sesini engelleyemiyordu ve korku hayatında belki de ilk kez kalbine yerleşiyordu dedem, dedi yıldızlara bakarak. Sanki Cengiz Han'ın ruhu orada bir yerde onu dinliyormuş gibi. "Sen hiç yenilmedin. Ayak bastığın her toprağı fethettin. Karşına çıkan her düşmanı ezdin. Ama ben kaybediyorum. Her güneş doğduğunda biraz daha kaybediyorum. Zaferlerimin yerini yenilgiler, gücümün yerini zayıflık, umudumun yerini karanlık aldı." Elindeki kadeh ağırdı. Şarabı yudumladığında acı tadı boğazını yaktı. Midesine ateş gibi indi ama bu acıyı seviyordu. Çünkü acı
ona hala hayatta olduğunu hatırlatıyordu. Ne kadar kırık, ne kadar yalnız, ne kadar yenilmiş olursa olsun 1281 yılının baharı sarayın bahçelerine hayat getirirken çiçekler tomurcuklarını açtı, ağaçlar yeşile büründü, kuşlar şakımaya başladı. Ancak Kubilay Han doğanın bu muhteşem uyanışından habersizdi. Çünkü onun dünyası karanlığın en derin çukuruna gömülmüştü. 20 Mart sabahı o korkunç haber sarayın soğuk koridorlarında yankılandı. Çabi hayata gözlerini yummuştu. En sevdiği kadın, 20 yıllık hayat arkadaşı, en güvenilir danışmanı, en sadık dostu ve kalbinin yarısı artık yoktu. Kubilay haberi aldığı anda taş kesildi. Dudakları kıpırdamadı. Gözyaşı akmadı. Sadece pencerenin önüne geçti ve dışarıya hiçbir şeyi görmeden baktı. Gözlerindeki ışık sönmüştü. Ruhu bedeninden çok önce uzaklara savuşmuştu. "Efendim," dedi saray görevlisi titrek bir sesle. "Cenaze töreni hazırlıkları için emirlerinizi bekliyoruz. Çıkın," dedi Kubilay. Sesi kırık bir cam parçası gibi keskin ama içi boş. "Hepiniz çıkın. Yalnız kalmak istiyorum." Odayı boşalttılar. Kubilay yalnızlığın buz gibi soğuk örtüsüne büründü. Elleri yaprak gibi titriyordu. Dizleri artık onu taşıyamaz hale gelmişti. Soğuk taş zemine çöktüğünde acıyı hissetti ama umursamadı. "Çabi," diye fısıldadı karanlığa. "Sensiz nasıl nefes alacağım?" Günler birbirini kovaladı. Haftalar eriyip gitti. Kubilay odasından adım atmadı. Ağzına tek lokma koymadı. Hiç kimseyle konuşmadı. Saatlerce hareketsiz oturarak Çabi'nin gülümseyişini, bilge tavsiyelerini, nazik dokunuşunu hatırladı. Her anıyı tekrar tekrar yaşadı. Danışmanlar endişeyle fısıldaşıyordu. Han çöküşün eşiğinde devlet işleri felç oldu. Birinin müdahale etmesi şart. Kuzeni Nambui geldiğinde genç kadının Çabi'ye olan benzerliği Kubilay'ın dikkatini çekti. Belki bu yüzden onu kabul etti. 1283 yılında evlendiler. Ancak Nambui asla Çabi'nin yerini dolduramadı. Doldurmayacaktı da Kubilay yavaş yavaş işlerine döndü. Fakat artık eski halinden eser kalmamıştı. Toplantılarda zihni başka diyarlarda geziniyor, emirlerini Nambui aracılığıyla iletiyordu danışmanlarıyla, yüz yüze görüşmekten kaçınır olmuştu. Kendi sarayında bir gölge gibi dolaşıyordu. Geceleri yalnız başına oturuyor, elindeki kadehte ağır Moğol şarabını yudumlarken kırmızı sıvının boğazını yakışını hissediyordu, içmeye devam etti. Çünkü acı hatıraları geçici olarak bulanıklaştırıyordu. Yemek de aynı işlevi görüyordu. Kuzunun yağlı parçaları, pirinç dağları, tatlılar, her gece bir ziyafet, her sabah pişmanlık ama kendini durduramıyordu. Bedeni hızla dönüşüme uğradı. Bir zamanlar savaşçı kadar güçlü olan vücudu ağır bir yüke dönüştü. Yürümek zorlaştı. Nefes almak güçleşti. Ayakları şişmeye başladı. Gut hastalığı yıllar önce başlamıştı. Ancak şimdi dayanılmaz bir hal almıştı. Ayak bilekleri ateşte yanıyor, elleri uyuşuyor, her hareket işkenceye dönüşüyordu. Doktorlar birbiri ardına geldi. Çinli bilgeler akupunktur iğneleriyle, Koreli şamanlar ritüelleriyle, Vietnamlı hekimler bitkisel ilaçlarıyla tedavi denedi. Hiçbiri işe yaramadı. "Belki de iyileşmek istemiyorum," diye düşündü Kubilay karanlık bir gecede. "Belki bu acı, hak ettiğim ceza." 1285 yılının başlarında kader bir kez daha acımasız yüzünü gösterdi. Oğlu Chenjin hastalanmıştı. Veliaht Prens, tahtın varisi, geleceğin umudu. Chenjin 42 yaşında, güçlü ve akıllı bir yöneticiydi. Konfüçyüs düşüncesine derinden bağlıydı. Halk onu seviyor, vezirler saygıyla karşılıyordu. Ancak son aylarda şaraba sığınmaya başlamıştı. Her gece, bazen şafağa dek. "Oğlum," dedi Kubilay bir akşam, "bu içki seni mezara götürecek, dur artık." Chenjin acı bir gülümsemeyle karşılık verdi. "Baba, sen de her gece içiyorsun. Neden ben bırakayım?" Kubilay cevap veremedi. Çünkü oğlu haklıydı. Gerçek daha karmaşıktı. Bazı vezirler Kubilay'a tahtı Chenjin'e bırakmasını önermişti. Chenjin bunu duyduğunda korkuya kapılmıştı. Babasına ihanet gibi görünmesinden çekiniyordu. Kubilay durumu öğrendiğinde öfkeyle kükredi. "Ben hala hanınızım. Kimse bana ne yapacağımı dikte edemez." Chenjin'in korkusu büyüdü. Endişesi derinleşti ve şaraba daha fazla sığındı. 1285 sonlarında ya da 86 başlarında Chenjin hayata veda etti. Kalbi durdu. Nefesi kesildi.
42 yıllık hayat sona erdi Kubilay haberi aldığında kelimenin tam anlamıyla yıkıldı. Dizleri büküldü, yere çöktü, ellerini yüzüne kapattı. Sessiz hıçkırıklar omuzlarını sarstı. Gözyaşları parmak arasından süzüldü. 69 yaşındaki imparator, kırık bir babanın çaresizliğiyle titriyordu. "Oğlum," diye inledi. "Benim tek umudum." Cenaze töreninde tek kelime etmedi. Sadece durdu ve baktı. Sonra sarayına döndü. Kapısını kapattı ve bir daha gerçek anlamda dışarı çıkmadı. Kalan yıllar bitmek bilmeyen bir kabusa dönüştü Kubilay. Derin ve dipsiz bir depresyonun karanlığına gömüldü. Her gün bir öncekinden zordu. Her gece daha karanlık, her sabah uyanmak dayanılmaz bir işkence, alkol tüketimi kontrolden çıktı. Artık gizleme gereği duymuyordu. Sabah, öğle, akşam, gece fark etmeksizin elinde kadeh vardı. Şarabın buruk kokusu odasının her köşesine sinmişti. Duvarlara, perdelere, yatak örtülerine yemek yeme alışkanlığı da çığırından çıkmıştı. Kuzunun yağlı parçalarını, pilav dağlarını, ballı hamur işlerini durduramadan yiyordu. Parmaklarına yapışan yağ, acı hatıralar kadar yapışkandı, bedeni tanınmaz hale geldi. Göbeği sarktı, çenesi katlandı, boynu kayboldu. Kaftanları dar, kemerleri sıkı geliyordu. Her şeyi yeniden diktirmek zorunda kaldılar. Yürümek imkansızlaştı. Birkaç adım sonra nefes nefese kalıyor, göğsü sızlıyor, bacakları titriyordu. Hizmetkarların desteği olmadan hareket edemez olmuştu. Gut hastalığı dayanılmaz boyutlara ulaştı. Eklemleri cam kırıkları üzerinde yürüyormuş gibi acı veriyordu. Sabahları kalkamıyor, geceleri uyuyamıyordu. Ağrı hiç dinmiyor, hiç hafiflemiyordu. 1293 yılının sonunda yeni yıl töreni yaklaştığında danışmanlar geleneksel kutlamaya katılmasını rica etti. "Hayır," dedi Kubilay keskin bir sesle. "Katılmayacağım." "Ama efendim, gelenekten nefret ediyorum," diye haykırdı. "Gidin buradan, hepiniz." Yalnız kaldı, yine. Son günlerinde eski bir arkadaşla konuşmak istedi. Saray görevlileri araştırdığında Kubilay'ın yaşıtlarının hepsinin öldüğünü fark ettiler. Sadece genç komutanlar kalmıştı. Geldiler. "Siz gençsiniz," dedi Kubilay onlara bakarak. "Henüz kaybetmediniz, yenilmediniz ama ben her şeyi kaybettim. Efendim, siz Çin'i fethettiniz. Yuan hanedanlığını kurdunuz. İmparatorluk," diye kükredi. "İmparatorluk bana ne verdi? Karımı aldı, oğlumu aldı, sağlığımı aldı, ruhumu aldı. Geriye sadece bu acı dolu beden kaldı." Sessizlik çöktü. Cevap yoktu. Kubilay pencereye döndü. Dışarıda kar yağıyordu. Beyaz tanecikler sessizce dans ediyordu. Güzel, sakin ve huzurlu bir manzara. "Ölmek istiyorum," diye fısıldadı. "Ama cesaret edemiyorum." 18 Şubat 1294 gecesi, kış soğuğu kemiklere işliyordu sarayda. Ağır bir sessizlik hakimdi. Mumlar titrek ışıklar saçıyor, tütsü kokusu havada süzülüyordu. Kubilay Han son nefesini vermeye hazırlanıyordu. Odasında birkaç görevli köşelerde sessizce bekliyordu. Nambu'yu başucunda dua ediyordu. Ancak Kubilay artık bu dünyada değildi. Gözleri başka bir yere bakıyordu. Belki geçmişin parlak günlerine, belki torunun tahta çıkacağı geleceğe, belki de sonsuz hiçliğe. Odanın havası ağırdı. Hastalık, ter ve tütsü kokusu birbirine karışmıştı. Duvarlardaki gölgeler dans ediyor, mumlar titreşiyor, rüzgar pencere aralıklarından sızıyordu. Son sözleri ne oldu? Kimse bilmiyor. Belki Çabi'nin adını fısıldadı. Belki Çencin'i çağırdı. Belki Cengiz Han'a seslendi. Ya da belki sadece sustu, nefesi ağırlaştı. Göğsü yavaşça inip kalktı. Elleri gevşedi, yüzü yumuşadı ve gözleri ağır ağır kapandı. 78 yıllık fırtınalı yolculuk sona ermişti Kubilay Han. Cengiz Han'ın torunu, Yuan hanedanlığının kurucusu, Çin'in ilk Moğol imparatoru, Bozkırların savaşçısı son nefesini vermişti. Odada derin bir sessizlik çöktü. Kimse konuşmadı, kimse kıpırdamadı. Sadece ocaktaki alevlerin çıtırtısı, rüzgarın uğultusu ve zamanın akışı. 2 gün sonra cenaze alayı hazırlandı. Cesedi altın tabuta yerleştirdiler. İpek örtülerle kapladılar. Tütsüler yaktılar. Dualar okudular. Sonra kuzeye, Moğolistan'a, Hanların gizli mezarlığına, Cengiz Han'ın yattığı yere doğru yola çıktılar. Tam olarak nereye gömüldü? Kimse bilmiyor. Moğol geleneği böyle buyuruyordu. Gizli mezar, işaretsiz toprak, haritasız yer, sadece sessizlik. Belki bir dağın eteklerinde, belki ormanın derinliklerinde, belki bozkırın ortasında yatıyor şimdi. Toprak altında,
karanlıkta, sessizlikte, ölümünden önce son kararını vermişti. Veliaht mührünü torunu Temür'e teslim etti. "Sen," dedi genç adama, "tahta geçecek, Yuan'ı koruyacak, Çin'i yöneteceksin." Temür başını eğdi. "Dedem, size layık olamayacağım." "Belki," dedi Kubilay acı bir gülümsemeyle. "Ama denemelisin. Başka seçenek yok." 10 Mayıs 1294'te Temür tahta çıktı. Yaklaşık 13 yıl hüküm sürdü. Ancak Yuan hanedanlığı Kubilay'ın altın çağına bir daha dönemedi. O dönem kapanmıştı. 1368'de Çinli Han halkı ayaklandı. Ming hanedanlığını kurdu ve Moğolları sürdü. Yuan çöktü. Ancak Kubilay'ın mirası yaşadı. Pekin'deki saraylar, büyük kanal, kağıt para sistemi, din toleransı, doğu-batı ticaret yolları ve bir miras daha kaldı. Daha acı olanı, bir imparatorun yalnızlığı, gücün ağırlığı, zaferin boşluğu. Kubilay Han dünyayı fethetmişti. Ama sonunda dünya onu yenmişti. Yalnız ve kırık öldü, yenilmiş öldü ve karanlığın içinde, sessizlikte unutuldu Kubilay Han. Neydi peki? Muzaffer bir fatih mi? Vizyoner bir kurucu mu? Parlak bir başarı mı? Yoksa trajik bir başarısızlık mı? Tarih ona iki farklı yüzle bakar. Aydınlık yüzü şöyle fısıldar: Kubilay, dedesi Cengiz Han'ın tamamlayamadığı misyonu gerçekleştirdi. Çin'in tamamını fethetmeyi başardı. 1000 yıllık parçalanmışlığa son noktayı koydu, Yuan hanedanlığını kurarak tarihte ilk Moğol Çin İmparatoru unvanını kazandı. Ancak onun büyüklüğü salt fetihle sınırlı değildi. Asıl fark yönetim sanatında gizliydi. İşte onu büyük babasından ayıran temel nokta da buydu. Cengiz Han, bozkırların vahşi ruhunu taşıyan bir savaşçıydı. Kılıcıyla fethediyordu. Şehirleri yerle bir ediyordu. Ancak yönetmek onun doğasında yoktu. Sadece zapt etmeyi biliyordu. Kubilay ise bambaşka bir vizyona sahipti. Çinli bilgelerin öğütlerine kulak verdi. Devrimci bir kağıt para sistemi inşa etti. İmparatorluk genelinde 20.000 okul açtırarak eğitimi yaygınlaştırdı. Farklı dinlere tolerans göstererek toplumsal barışı sağladı. Onun döneminde İpek yolu yeniden canlandı. Doğu ile Batı arasında köprüler kuruldu. Marco Polo'nun ayak izleri sarayına uzandı ve Shangdu, Batı'nın hayal gücünde Kasanadu efsanesine dönüştü. Ancak madalyonun karanlık yüzü de göz ardı edilemez. Kubilay, iki dünyanın arasında sıkışıp kalmış bir ruhtu. Ne tam anlamıyla Moğol olabildi, ne de Çinli kimliğini benimseyebildi. Moğollar onu Çinlileşmekle itham etti. Kardeşi Arıkböke isyan bayrağını açtı. Kuzeni Kaydu düşmanca savaş ilan etti. Batıdaki hanlıklar bağlarını kopardı ve bir zamanlar yenilmez görünen Moğol İmparatorluğu paramparça oldu. Çinliler de onu asla içlerine almadı. Gözlerinde daima bir yabancıydı. Dudaklarında barbar damgası taşıyordu. Kurduğu sosyal hiyerarşi, hoşnutsuzluk ve nefretin tohumlarını ekti. Fetih tutkusu ise hiç dinmedi. Japonya kıyılarında iki büyük felaket yaşandı. Tayfunlar donanmasını yok etti. Vietnam ormanlarında 3 kez hezimetle geri döndü. Java'da ihanete uğrayarak mağlup oldu. Hazine kupkuru kaldı. Halk vergiler altında ezildi. Peki Kubilay gerçekten başarılı mıydı? Cevap hem evet hem hayır evet. Çünkü Çin'i tek çatı altında birleştirdi. Köklü reformlar gerçekleştirdi. Farklı kültürleri bir potada harmanlamaya çalıştı. Hayır, çünkü imparatorluğu çatırdayarak dağıldı. Çinliler onu hiçbir zaman tam olarak kabullenmedi. Ve ölümünden yalnızca 70 yıl sonra her şey yıkıldı. 1368 yılında Ming hanedanlığı yükseldi. Moğollar sürüldü. Yuan çöktü. Sadece 74 yıl sürmüştü bu rüya. Tarihin acımasız gerçeği bir kez daha kanıtlanmıştı. Fethetmek kolaydır. Yönetmekse zorların en zorudur. Kubilay iki kültürü kaynaştırmaya çabaladı. Aralarında köprü olmayı arzuladı. Ancak o köprü çöktü ve kendisi ortada kaldı. Ne bir tarafa ne diğerine ait yüzyıllar akıp gitti. Kubilay'ın mezarı bozkırların sessizliğinde kayboldu. İmparatorluğu tarih sayfalarına gömüldü. Adı unutulmuş gibi göründü. Ancak mirası yaşamaya devam etti. Görünmez ama silinmez. Pekin bugün hala Çin'in kalbi olarak atıyor. Kubilay'ın başkent olarak seçtiği o kadim şehir, büyük kanal hala sularını taşıyor. Doğu ile Batı arasındaki ticaret yolları hala canlı ve en önemlisi bir ders bıraktı ardında. Acı ama paha biçilmez bir ders. Güç tek başına yetmez.
Kılıcın keskinliği kalıcılık sağlamaz. Fethin görkemi sönükleşir. Gerçek büyüklük insanların kalplerini kazanmakta, iki farklı dünyayı uyumla birleştirmekte ve kalıcı bir barış inşa etmekte yatar Kubilay. Bu ideale ulaşmayı denedi. Çinli olmaya gayret etti. Moğol köklerini korumaya çabaladı. İkisini bir arada yaşatmaya uğraştı. Ancak başaramadı. Belki zamanı henüz gelmemişti. Belki çok erken doğmuştu. Belki de bu baştan imkansız bir hayaldi. Ama denedi ve bu bile başlı başına büyük bir şey. Sonunda Kubilay Han şunu öğretti insanlığa: İmparatorluklar geçicidir. Zaferler solar. Ancak anlama ve birleştirme çabası sonsuzdur. Fethetmek değil anlamaktır asıl olan, yıkmak değil inşa etmektir gerçek değer. Hakimiyet kurmak değil köprü olmaktır en yüce görev. Ve Kubilay Han bu dersi öğrenmek için imparatorluğunu, ailesini ve tüm benliğini feda etti. 78 yıllık fırtınalı yolculuğunda her şeyini kaybetti. Ama dünyaya bir şey kazandırdı. Anlamaya çalışmanın değerini. Zaferle yola çıktı. Yenilgiyle son buldu. Ama unutulmadı. Çünkü tarih onu sayfalarına kazımıştı. Ve o sayfalarda sessizce ama sonsuza dek yaşayacak. Kubilay Han, imparator, Fatih kurucu, yenilmiş, yalnız ve sonsuza dek insan.